Bu işe yaramaz kağıtlarla yerel makamlara gidip Zhen Guogong Malikanesi'yi suçlayarak babanız anne için adalet aramayı planlıyordun, değil mi? Boşuna hayal kuruyorsun. Sana gerçeği söyleyeyim. Hükümdar fermanını çoktan verdi. Beni çağrıya şu ilan etti. Yarın saraya gireceğim. Sence yerel makamlar senin bu ufak meselelerin için beni karşılarına almaya cesaret edebilir mi? Hayır, bu imkansız. Resmi makamların inceleme dahi yapmadan kanıtları sana vermesi mümkün değil. Hiç mi korkmuyorlar? Korkuyorlar. Neden zahmet edip o sevgili ablanın neler dediğine kulak vermiyorsun? Yetkililere her şeyi anlattım. Yıllar önce babamız annenin gidişinin Zhen Guogong malikanesiyle hiçbir ilgisi yok. Sadece şantaj yapmak için sahte deliller uydurdun. Babam anneye iftiraya uğramışken sen kötülüğe alet oluyorsun, seni canavar. Çok kötü öksürüyorsun, yoksa kirli bir hastalığa mı yakalandın? Zhen Guogong Malikanesi, nankör insanları yanında tutmaz. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? İçiniz rahat olsun hanımım. Sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu işi düzgünce hallet. Ben saraya girdikten sonra en yetkili yardımcım sen olacaksın. Babam annenin başına neler geldiğini başından beri biliyor muydun? Doğru. Annenin gidişinden bizzat ben sorumluyum. Efendinin aklını çelen bu pislik kadın yatağına girmeye nasıl cüret eder? Yapmadım. Bana iftira atılıyor. Hala üste mi çıkıyorsun? Alın şunu, bedelini ödetin. Yapmayın hanımım. Yalvarırım yapmayın. Meseleyi iyice araştırın. Lütfen iyice araştırın. Nerede kaldınız? Bu herifi de cezalandırın, işini bitirin. Hanımım, bağışlayın beni. Affedin beni, merhamet edin. Baner, bunu yapamazsın. Ben senin annenim. Sen gerçekten harika bir annesin. Hanımefendinin ve matmazelin gözüne girmeyi güçlükle başarmışken her şeyi mahvettin seni kötü kadın. Anne, Yapma, lütfen yapma. artık çok geç. Hayır. Doğru. Annemi ellerimle ben cezalandırdım. Onlar bizi dünyaya getiren anne babamızdı. Nasıl bu kadar nankör ve asi olabilirsin? Ne olmuş yani? Doğduğum andan itibaren beni bir köle gibi çalıştırdılar. Bir de onlara minnettar mı olacaktım? Üstelik gidip beni Zhen Guogong malikanesiye şikayet ettin. Benim canım kardeşim. Hala anlamıyor musun? Bu dünyada söz hakkı hiçbir zaman bizim gibi değersiz hizmetçilerin olmadı. Yok anne baba hakkı, yok kardeşlik bağı. Hepsi koca bir yalandan ibaret. Ben sadece şunu bilirim. İnsan önce kendini düşünmeli, yoksa bu dünya onu yok eder. Sana gelince, sen sadece benim için zirveye giden yolda bir basamak olabilirsin. Resmi makamların benim için adalet arayacağını zaten hiç düşünmemiştim. En başından beri her şeyin farkındaydım hanıma yaranmak için. Annemin sonunu hazırladığını biliyordum. Başından beri senin işini bitirmeyi ve sarayda senin yerine geçmeyi planladım. Madem adalet denilen şey sadece güçlülerin elinde, o zaman o gücü ben alırım ve kendi adaletimi kendim sağlarım. Bundan sonra
O zirveye ben tırmanacağım. Sen ise artık aramızda olmayan anne babamıza yaptıklarının bedelini ödemeye gideceksin. Majesteleri genç hanımya rapor veriyorum. İş halledildi. O cadının boynunu tek hamlede sıkarak bitirdim. Gözleri dehşetten yuvalarından fırlayacaktı. Huzur bulamadan gitti. Sana hançer vermemiş miydim? Neden zahmete girip bunu yaptın? Hançer mi? Bilinci yerindeyken cezalandırıldığını görmenin verdiği zevk hiçbir şeyde yok. Yarın efendimin saraya gideceği en mutlu günüdür. Malikane kan gölüne dönerse efendimin şansını kaçırmasından korktum. Gerçekten de her şeyi düşünen birisin. Ben sizin yanınızda en sadık hizmetkarınız olmak istiyorum. Elbette her şeyi düşüneceğim. İşte böyle. Hadi bakalım. Koluma gir, babam anneyle vedalaşmaya gidelim. Kızım, Yaner, saray hayatına ilk kez adım atıyorsun, her konuda dikkatli olmalısın. Eğer bir haksızlığa uğrarsan, eve bir mektup göndermeyi unutma. Pekala baba. Yanran, az önce Nanji'nin işini bitirirken orada durup izledin mi? O cadının kim bilir ne pis hastalıkları vardır. Onun yanına yaklaşmaya nasıl cesaret ederim? İkiniz birbirinize tıpatıp benziyorsunuz. Ya içeri giren kişiyle dışarı çıkan kişi aynı değilse o zaman ne yaparız? Sanmam, olur mu öyle şey? Hanımefendi, Efendiler konuşurken sözlerini kesmek sana mı düştü? O kadın zaten bitkin durumdaydı. Hiç benim gibi hayat dolu görünmüyordu. Anne, fazla mı endişeleniyorsun acaba? Bu konuyu iyice incelememiz lazım. Gelecekte hiçbir pürüz çıkmasın. Hatırladığım kadarıyla sağ kolunda bir doğum lekesi vardı. sadakatim tamdır, Tanrı şahidim olsun. Hanımefendi, eğer inanmıyorsanız Nanji'nin bedenini mezardan çıkartıp bakabilirsiniz. Onun bedeninde benimle aynı doğum lekesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Asla olmaz. Yaner yarın saraya girecek, böyle uğursuz bir şey yapılmasına nasıl izin veririm? Kesinlikle. Zaten hastalığı vardı. Ya evimizdeki herkese bulaşırsa, o zaman halimiz ne olur? Ayağa kalk. Teşekkür ederim hanımefendi. Hanımefendi, çok iyi biliyorum ki Zenguogong malikanesinin bana iyiliği çok büyüktür. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Çok güzel. Saraya girdikten sonra Yaner'ya layıkıyla hizmet etmeyi unutma. O zaman karşılığını fazlasıyla alırsın. Emredersiniz. Sarayın bu duvarları sanki yeni restore edilmiş gibi görünüyor. Dikkatli koklayınca insanın burnuna hoş bir koku geliyor. Saraya gelişiniz şerefine Kraliçe Hazretleri 2 ay önceden saray işlerine bakan görevlilere Changchun Sarayı'yı yeniden restore etmelerini emretti. Hepsi burada rahat etmeniz içindi. Kraliçe hazretlerine minnettarım. Buyurun içeri geçelim. Soylu hanımefendiyi saygıyla selamlarım. Senin adın Caiji mi? Cevabım şudur hanımefendi. Evet, benim. Bu benim sadık yardımcım. Bundan sonra Changchun Sarayı Dairesi'nin baş yardımcısı kendisi olacaktır. Emredersiniz hanımefendi. Güveniniz için teşekkürler hanımefendi. Bundan sonra size hizmet etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ayağa kalkabilirsin. Sağ olun hanımefendi.
İzninizle ayrılıyorum. Cayci abla, Artık Changchun Sarayı dairesinin sorumlusu sen oldun. Beni çağırdığına göre hanımefendinin başka bir emri mi var? abla, makamını elinden almayı isteyerek yapmadım. Neden böyle yapıyorsun? Efendimizin kararıdır. Biz hizmetçilerin buna müdahale etme şansı yok. Lütfen bu parayı al. Bundan sonra her ay maaşımı aldığımda düzenli olarak sana da ödeme yapacağım. Karşılıksız bir şey alamam. Paranızı nasıl kabul edebilirim? Abla saraya yeni geldim. Gelecekte yardımlarınız için size güvenmem gerekecek abla. Eğer abla kabul etmezseniz bu benim nezaketsizliğim olur. Pekala, pekala. Kabul ediyorum o halde. Sadece yetenekli ve zeki olanlar sarayda baş hizmetçi mevkiine yükselebilir. Liu Yanran bu kişiyi istemiyorsa ben onu iyi değerlendirmeliyim. Size bir şey sormak istiyorum abla. İçişleri Dairesi'ne nasıl giderim? Sizinle gelmeme izin verin. Lady Jiapin bebek bekliyor. Duyduğuma göre son 2 gündür sık sık imparatorluk bahçesinde yürüyüşe çıkıyormuş. Hamileliği yüzünden pek aksi. Sizi başka yoldan götüreceğim. Onunla karşılaşmaktan sakınalım. Pekala. Abla siz neden saraya dönmüyorsunuz? İmparatorluk bahçesindeki bu çiçeklerin ne kadar güzel açtığını gördüm. Biraz koparmak istiyorum. Böylece hanımefendimizi neşelendirebilirim. Efendiye yaranmak belki bir ödül getirebilir. Saraya daha yeni girdin. Buraları bilmezsin. Tek başına gitmene nasıl razı olabilirim? Seninle beraber geleceğim. Olur. İşte Lady Jiapin geliyor. Çabuk diz çöküp selam ver. Hizmetçiniz Hanımefendimiz- saygıyla selam verir. Sen hangi ailenin hizmetçisisin? Kaldır başını. Ben Lady Shufei'in kendi hanesinden bir hizmetçiyim. Cariyelere mi? Bu çiçekleri onlara mı götüreceksin? Evet. Getir onları, bir bakayım. Bahçe işlerine bakanlar iyice tembelleşmiş. Bu yıl yetiştirdikleri çiçekler pek soluk. Nasıl olur da bu hanımefendinin güzelliğine layık görülebilir? Lier, git de ona bir yardım et. Bu çiçeklerin rengi biraz daha canlansın. Emredersiniz. Hanımefendim lütfen merhamet edin. Bir hata yaptım, bağışlayın. Bak işte, göz alıcı renk dediğin böyle olur. Dersiniz için teşekkür ederim hanımefendimiz. Gidince efendine söyle, bu çiçekler benim ona büyük hediyemdir. Onlara iyi baksın ve nezaketimi sakın boşa çıkarmasın. Emredersiniz. Yara derin değil. 2 gün dinlenirsen tamamen iyileşir. Abla, farkında olmadan bir şey mi yaptım da Lady Jiapin'i gücendirdim. Normalde üst düzey mevkilerde boş yer vardı. İmparatorun çok az çocuğu olduğu için Cariye Jia'in taşıdığı bu bebek sağlıklı bir şekilde doğarsa kolayca yüksek rütbeye terfi edecekti. Ama aksilik bu ya. Tam da o sırada Lady Shufei saraya girdi. Artık üst düzey mevkilerin hepsi dolu. Bundan sonra Cariye Jia bir nezha bile doğursa rütbesini yükseltmesi imkansız. Efendim, şu çiçeklere baksanıza güzel değiller mi? Sen bu çiçekleri nereden topladın? İmparatorluk bahçesinden geçerken Cariyeciya ile karşılaştım. Cariyeciya saraya geldiğinizi duymuş.
size bu güzel çiçekleri göndermek istedi. Ben yüksek rütbeliyim, o ise düşük. Yaltaklık yapmaya çalışması. Gayet doğal. Yine de çiçekler gerçekten çok taze görünüyor. Cariye Cia hamileymiş. Annem geçen gün bereket getiren bir heykelcik vermişti. Yarın imparatoriçeyi selamladıktan sonra onun için bunu yanına almayı unutma. Emredersiniz. Huzurunuza geldik, saygıyla eğiliyoruz imparatoriçem. Şansınız ve huzurunuz daim olsun. Kardeşlerim, bugün erkencisiniz. Oturun lütfen. Teşekkür ederiz imparatoriçem. Uysal eş, senin bacakların rahatsız. Ben zaten izin verdim. Bu törene uymak zorunda değilsin. Neden kendini böyle zorluyorsun? Düşünceliliğiniz için minnettarım imparatoriçem, fakat görevlerimi aksatmaya cüret edemem. Huzurunuzda selam durmak ve tüm kurallara uymak asıl vazifemdir. Ben Gariye Shu Lady Liu. Saygılarımı sunmak için huzurunuzdayım. İmparatoriçem size sonsuz saadet ve uzun ömürler dilerim. Bundan böyle hepimiz kardeşiz. Resmiyetle vakit kaybetmeye gerek yok. Saraya daha dün geldin. Evinden ayrılınca her şeye alışabildin mi? Her şey yolunda, alıştım. Sizin talimatınızla Changchun Sarayı'nın onarıldığını duydum. Size müteşekkirim. Ben bir süredir ana kraliçeyle Wutay Dağı tapınağındaydım. Saray işlerine İffet'le eş bakıyordu. Yani senin sarayının onarım işlerini de aslında İffet'le eş hallet. Pek uygunsuz bir zamanda geldin. Sanki tüm hanımların bu hoş sohbetini bölmüş gibiyim. İffet'le eş kardeşim, bugün çok taze görünüyorsun. Fakat sabah huzura gelme saatin biraz... Başlayın kraliçem. Dün gece 3'e kadar majestelerine hizmet ettim. Bu yüzden bu sabah uyanmakta biraz geç kaldım. Ancak düşündüm ki... Kraliçem, siz hoşgörülüsünüz. Bu tarz boş formalitelere pek takılmazsınız. Saygılarımı sunarım, iffetli eş ve abla. İffet'le eş, sarayı yönetmek zahmetli bir iş. Cariye Shu ise sarayda henüz çok yeni. Bundan böyle birbirinize daha yakın olmanız gerekir. Düşünceniz için sağ olun kraliçem. Lakin 1. Prens uzun süredir öksürüyor ve henüz iyileşmedi. Yanından fazla uzak kalmam doğru olmaz. Bu yüzden izninizle çekiliyorum. Bu gerçekten hadsizlik. İffetli eş sabah sabah bu tavırlarıyla kime kafa tutuyor? Önemli değil, evladı hasta olduğunda bir annenin telaşlanması çok doğal. Hava bugünlerde çok sıcak. Ayrıca Kare Şia'nın hamileliği de epey ilerledi. Bu yüzden huzura gelme zorunluluğunu kaldırdım. O şimdi sarayda yalnız kalıyor. Boş vaktiniz olduğunda yanına gidip onunla vakit geçirin ki canı sıkılmasın. Emredersiniz. Bu iffetli eş denen kadın, bu kibri kime satıyor? Sırf bir erkek evlat doğurdu diye mi bu tavrı? Ben de yakında bir evlat dünyaya getirdiğimde, bakalım bu küstahlığına devam edebilecek mi? Efendim, sizin talihiniz çok yüksek. İffetli eş asla sizinle kıyaslanamaz. Kesinlikle öyle. Şükür ki kırılmadı. İşinizi yaparken dikkatli olun. Böyle özensiz davranmak saray terbiyesine yakışır mı? Cariyeciye nerede kalıyordu? Zauç'un sarayı buraya pek uzak değil. Kraliçem dememiş miydi diğer cariyelerin ona daha sık eşlik etmesi gerektiğini? Yürüyün gidiyoruz. Cariyeciye kardeşime saygılar sunarım. Demek bu sendin Lady Shufei.
Seni gerektiği gibi karşılayamadığım için üzgünüm. Kardeşim, bu bebekli karnınla sanırım artık 6 aylık oldun değil mi? Bunu daha önce duymuştum. Gebeliğin 6 ayı geride bıraktığında bir kadın için zamanın en zor geçtiği anlardır. Senin için çok üzülüyorum kardeşim. Evdeyken zaten duymaya başlamıştım kardeşimin hamile olduğu haberlerini. Bu yüzden yanımda hizmetlilerimle buraya uğur getirecek bir tanrıça heykeli yolladım. Şunu düşünüyordum ki, kardeşim yakında majesteleri için yeni bir varis dünyaya getirebilir. Bebeğiyle beraber sağlıklı ve huzurlu bir ömrü olur. Lady Shufei, çok masraf yapmışsın. Zahmet etmişsin. Lier, şu heykeli alıp odama götür ve oraya yerleştir. Emredersiniz. Abla, gitmeden önce burada bizimle öğle yemeği yiyeceksin değil mi? Tabii ki. Olur. Yine sen yapacağını yaptın. Bütün dertlerini içine atıp yuttun ki buradaki o sözle barış ortamı bozulmasın. Şu Cariye Cia denilen kadın, soyu benimki kadar asil olmasa da aslında oldukça ilginç birine benziyor. Kişiliği çok açık ve dürüst. Belki de kendisi bizim için gerçekten iyi bir ortak olabilir. Hanımefendinin beğenisini kazanmak Cariye Jia için büyük bir onurdur. Ama işin asıl ilginç kısmı henüz yaşanmadı bile. Sultanım, saray dairesinden birileri geldi. Majesteleri, bugün akşam için sizin adınızı seçti. Sultanım, bu harika bir haber, tebrik ederim. Umarım sultanım ile majestelerinin bağı hep çok güçlü kalır ve yakında beklediğiniz o müjdeyi alırsınız. Tamam, kalkın ayağa yeter artık. Bu gece majesteleriyle olacağım. Sen de benim baş hizmetlim olarak görev yapacaksın. O an geldiğinde bolca vaktin olacak eğilip selam vermeye. Şimdi gidebilirsin. Emredersiniz. Elimdeki bu özel hap sayesinde o adamı tamamen kendime bağlayacağım. Majestelerini saygıyla selamlıyorum. Bin yaşayın efendim. Daha bitirmem gereken çok işim var. Sen orada biraz kenarda bekle. Sadece beklemek yetmez. Bu ilacın etkisi 15 dakika içinde başlayacak. Bir yolunu bulup majestelerine daha yakın olmalıyım. Majesteleri, izninizle mürekkebinizi ben hazırlayayım. Bu yaz sıcağında bu kadar kalın giyinmişsin. Hiç mi bunu almadın? Akşam ışık yakacağımızı düşünmüştüm. Gece soğuk olur diye. Biraz fazla giyindim. Burası Chaoyang Sarayı. Hala iç salondayız. Yine de donmaktan mı korkuyorsun? Sultanım, 4 kıdemli cariyeden biri, hükümdarın bu kadar gözdesiyken, gelecekteki günlerimiz çok daha rahat geçecektir. Tabii ki öyle olacak. Majesteleri, henüz prensken de bu kadar yakışıklıydınız. Nen var? 3, 2, 1. Majesteleri. Efendimiz, ben, Cariye Şu'nun saray görevlileri, içeri girin. Huzurunuzda eğiliriz majesteleri. Ömrünüz bereketli olsun. Hanımınızı hemen buradan götürün. Efendimiz, böyle olsun istememiştim. Lütfen beni affedin.
Sultanım, bayılmış numarası yaparken gözlerini oynatmayı unutuyor. Ne aptalca bir hareket. Majesteleri, sultanım bayıldı. Çabuk çıkarın onu dışarı. Hadi gidelim artık. Şenyancı titizdir. Böyle bir olaydan sonra, bundan sonra ne zaman Liu Yanran'ı görse hatırlayacaktır bugünkü o kötü anıyı. Artık tekrar göze girmesi, korkarım zor olacak. Liu Yanran, madem bu göklere sen yükselemedin, o zaman senin yerine ben yükseleceğim. Kim var orada? Benim. Majesteleri, ben Changchun Sarayı'nın başhizmetçisiyim. Az önce efendine eşlik edip onu göndermemiş miydin? Majestelerini özellikle aramaya gelmiştim. Burada yıkandığınızdan haberim yoktu. Bağışlayın, büyük hata ettim. Öne gel ve cevap ver. Emredersiniz. Biliyor musun? İzinsiz özel salonuma girmek en büyük suçtur. Bunun büyük bir suç olduğunu biliyorum, bunun. Fakat hanımefendinin geleceği için ben her türlü cezaya razıyım. Hanımefendinin bugün huzurunuzda düştüğü durum kendi isteğiyle olmadı. Sizden rica ediyorum majesteleri, sarayınızdakilerin bu olayı yaymasına izin vermeyin. Benden bir şey talep etmek için ne vasfın var? Ben majesteleri, Madem hanımına bu kadar bağlısın, onun yapamadığı şeyi senin devralman gerekir. Ancak o zaman benimle pazarlık etmeye yetkin olur. majesteleri. Beni gerçekten sert ısırdın. Benden bu kadar mı korkuyorsun? Asla efendim. Bilmem ki. Acaba sizden küçük bir lütuf isteyebilir miyim? Tahmin ettiğim gibi. Diğer kadınlardan hiçbir farkın yok. Benden bir unvan mı isteyeceksin? Asla efendim. Ben küçüklüğümden beri hanımefendime hizmet ediyorum. Onun desteği sayesinde bugünlere geldim. Ama şimdi arkasından iş çevirip sizinle birlikteyim. Ona karşı çok mahcubum. Lütfunuzu kabul etmeye layık değilim. Büyük bir suç işledim. Sizden tek ricam hanımefendiyi suçlamamanız ve Chaoyang Sarayı'ndaki herkesin sessiz kalmasını sağlamanız. Ancak bu şekilde onun itibarını koruyabilirim. Bana gelince onun yüzüne bakacak halim kalmadı. Tek yol bu dünyadan ayrılıp bedel ödemek. Hala nefes alıyor. Haşmet Mab uyandılar mı? Bugün ayın 17'si. Başta bir Paul sağlığınızı kontrol etmek için geldi. Hemen içeri alın. Efendim, suçluyum, hata ettim. Hemen ona bir bak. Emredersiniz.
Efendim, yarası derin değil. Birkaç güne iyileşir. Tedavisi için en iyi ilaçları getirin. Dikkat edin, hiç iz kalmasın. Emredersiniz. Yeni bir güzel bulduğunuz için sizi tebrik ederim efendim. Acaba hangi hizmetçimiz bu kadar şanslı? Adı sanı nedir? Söyleyin de hemen kayıtlara ekleteyim. Kayıt açmaya gerek yok. Bırakın geri dönüp Cariye Şua'ya bakmaya devam etsin. Anlaşıldı efendim. Efendim, Ben Chaoyang Sarayı'ndaki tüm saray görevlilerine sustuklarını kapalı tutmalarını emrettim. Geceyi burada geçirmen hakkında sır tutacaklar. Madem bu emri verdim, hala bedel ödemek mi istiyorsun? ben Bu ilaç yaranın iyileşmesini sağlar, iz de bırakmaz. Shu Fei'ye bakıyorsun, görünüşün zarar görmemeli. Bunu kabul et, böylece aramızdaki mesele kapansın. teşekkür ederim majesteleri. Zarar görmek istemiyorsan efendine hizmet etmeye git. Evet, peki. Sahi, adını henüz sormadım. Yaranın iyileşme süreci dayanılmaz bir kaşıntıya sebep olur. Yara, ısırık izi de can yakacak. Şenyancı, şunu bilmeni isterim ki bu oyunda hesabın kapanıp kapanmadığına kimin karar vereceğini sana göstereceğim. Seni kötü kadın, dün gece neredeydin? Dün geceyi Chaoyang Sarayı'nın dışında sabaha kadar af dileyerek geçirdim. Majesteleri söz verdi, saraydaki herkesin sır tutmasını sağlayacak. Majesteleri gerçekten böyle mi söyledi? Evet, gerçekten Güzel. Bana kimin oyun oynamaya çalıştığını mutlaka bulacağım. lütfen sinirlenmeyin sultanım. Siz şimdi ne kadar öfkelenirseniz sultanım, kötülerin tuzağına o kadar düşersiniz. Sultanım, size kimin kötülük yapmak istediğini öğrendim. Kim o? Kim o? Cariye Jia. Efendim, şuna bakın. Cariye Jia, İmparatorluk bahçesinde Nanvan ile karşılaştı. Nanvan'ın sizin ailenizden gelen bir hizmetçi olduğunu bildiğinden birilerine onun ellerini tutturdu ve acımasızca ona dikenli çiçek dallarını kavrattı. Cariye Jia hamile olduğu için aslında rütbe alıp eş mertebesine yükselme şansı vardı. Fakat sizin saraya girişiniz onun hayallerini suya düşürdü. Cariye Jia size karşı kin beslediğinden Nanvan'ı aşağılayarak size bir gözdağı vermek istedi. Sizin Cariye ile yaşadığı haksızlığı sineye çekmeyi tercih etmiş. Yemekleri birinin hile karıştırdığından şüpheleniyorsunuz. Ancak dün gece hekimler kontrol etti ve hiçbir sorun bulamadılar. Oysa dün öğle yemeğini Cariye Jia'nın sarayında yemiştiniz. Cariye Jia eğer size zarar vermeye niyetlendiyse ne kadar tedbirli olursak olalım bunu önlemek çok zor. Hepsi benim suçum. Ben nasıl olur da efendime zarar veririm? Eskiden hep söylerdiniz, saraya yeni girildiğinde fazla dikkat çekmemek gerektiğini. Bu yüzden ben de sarayda işlerin yürümesi için meseleyi kapatmanın en doğrusu olacağını sanmıştım. Bilmiyordum. Size böyle zarar vereceğimi, ben cezalandırılmayı hak ediyorum. Seni kendini zeki sanan budala. Demek Cariye Jia. Öyle mi? Bunun hesabını sormadan asla bırakmayacağım. Efendim lütfen sakin olun. Efendim, İmparatoriçe'ye hürmetlerimizi sunma vakti geldi. Eğer geç kalırsak diğerleri yine sizinle dalga geçerler. Haklısın. Gitmeliyiz. Kimsenin benimle dalga geçmesine izin veremem. Hazırlanmama yardım edin.
İmparatoriçe Hazretlerine saygılarımı sunarım. Dün gece imparatorumuz ile beraberdim. Bu yüzden sabah biraz uyuyakalmışım. Geç geldim. Lütfen beni bağışlayın, İmparatoriçe Hazretleri. Sorun değil. Otur. Teşekkür ederim İmparatoriçe Hazretleri. Cariye Şu, bu ilk gecendi. Seni tebrik ederim. Rahibe kız kardeşi, şaka yapıyorsunuz. Saraya daha yeni geldim. Siz ablalarımdan öğreneceğim çok şey var. Aman, bırak bunları. Bizim sıradan yöntemlerimiz, seninkilerin yanında sönük kalır. Öyle değil mi uysal eş? Demin belini tuttuğunu gördüm. Bir yerini mi incittin? Sonuçta ilk seferimdi. İmparatorumuz o kadar tutkuluydu ki, haşmetini tam 2 kez sergiledi. Bu yüzden, kusuruma bakmayın artık. Rol yapmayı kesecek misin artık? Madem hizmet ederken bu kadar çok çalıştın, hükümdarımız hiç sana yeni bir unvan vermeyi düşünmedi mi? Gördüğüm kadarıyla bu saf ve asil kelimesi sana pek uymuyor. Belin sakat olduğu halde hükümdarımızı memnun etmek için kendini hiç çekinmeden feda ediyorsun. Hatta sana çalışkan cariye desem nasıl olur? İffet'le eş. Hepimiz kız kardeşiz. Konuşurken biraz daha dikkatli olmalısın. Majesteleri öyle diyorsa öyledir. O yaparken sorun yok da. Biz konuşurken mi sorun oluyor? Seni işe yaramaz, her şeyi berbat eden aptal. Kimsenin bundan haberi olmayacağına dair bana söz vermemiş miydin? Peki neden şimdi herkes bunu biliyor? Lütfen sakinleşin efendim. Hükümdarın sözü kesindir. İnanıyorum ki bu bilgiyi yayan kesinlikle Chaoyang Sarayı'ndan birisi değil. Üstelik bu durumun yayılması onların ne gibi bir işine yarayabilir ki? İşlerine mi yarayacak? Cariye Jia, kesinlikle Gariye Jia yaptı. Mevkini elinden aldığımı biliyor, bu yüzden beni küçük düşürmek istiyor. Yolundan çekil. Lady Shufei, selamlar. Bugün hava çok sıcak. Hanımım pek iyi hissetmiyor. O yüzden erkenden istirahate çekildi. Defol yolumdan. Cariye Şu, bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Korkarım sizinle sohbet edemeyeceğim. Seni cadı. Ne yapıyorsun? Neler çevirdiğini gayet iyi biliyorsun. Lady Shufei, ne yapıyorsunuz? Hanımım bir bebek taşıyor. Nasıl ona el kaldırırsınız? Benim babam devlet dükü. Ağabeyim ise General Zhen Yuan, saray için büyük hizmetlerde bulundular. Senin baban ise sadece bir memur, sarayda hala benim. Babamın onayına muhtaç. Sen kimsin ki? Beni ezmeye çalışıyorsun. Günün ortasında sen neyin peşindesin? Acıyor. Karnım çok acıyor. Neyi oynuyorsun böyle? Sadece yüzüne vurdum. Karnın neden ağrıyacakmış? Numara yapmayı kes. Hayır, hanımım kötü görünüyor. Bir kaza oluyor. Ne? Konuş bakalım. Her şey yolundayken bebekten nasıl kurtuldunuz? Lady Shufei bu sabah içeri zorla girdi. Efendimiz'e tokat attı. Efendimizin durumu anında kötüleşti. Tabip dedi ki, bebek kurtarılamadı. Suçunu kabul ediyor musun? Sadece Kariye Jia'ya neden bana o ilacı verdiğini sormaya gelmiştim. Bebeğim. Efendimiz, bu bir tür zehirdir.
Demek bunun içinde gerçekten zehir gizliymiş. Bunu dün Gariye şu getirdi. Nanvan çabuk onlara söyle. Tabibe bunu kontrol ettirmiştim. Gerçekten de kontrol edildi. Kontrol edilmiş olması üzerinde oynanmadığı anlamına mı gelir? Hem o senin hizmetindeyken tabii ki senin tarafını tutacak. Cariye şu, görüyorum ki iyice delirmişsin. Bebeklere bile kıyacak kadar mı? Efendimiz, gerçekten ben yapmadım. Arz ederim efendim. Bu henüz doğmamış bir prensti. Nasıl böyle bir şey olur? Uyanran bir komploya kurban gitti. Bunu kim yaptı? Çok şükür ki kırılmamış. Eğer heykelin içinde tehlikeli sıvı olsaydı o anda dökülmesi gerekirdi. Bu yüzden bu sıvı mutlaka Cariyeciye'nin sarayına ulaştıktan sonra oraya eklendi. Bu kişi çok acımasız ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamış. Hem Liu Yanran'e kumpas kurup hem de bu fırsatla Cariyeciye'nin bebeğinden kurtulmuş. Bir taşla iki kuş. Anlaşılan haremdeki bu işler hayal ettiğimden çok daha karmaşık. Majesteleri, bu işte bir yanlışlık var. Dün Gariye Cia'yı ziyarete geldiğimde onunla hiçbir tartışma yaşamadım. Ona zarar vermem için hiçbir nedenim yok. Saray geldiğin o gün, yanındaki hizmetçin bahçede hanımefendiyi neredeyse rahatsız edecekti. Hanımefendinin hamileliği sebebiyle sinirleri biraz bozuk olabilir, bu yüzden hizmetçiyi hafifçe azarlamıştı. Sen ise hanımefendinin sana gözdağı verdiğini düşünüp ona kin bağladın ve bu kötülüğü yaptın. Seni terbiyesiz hizmetçi, yalan söylüyorsun. Nanvan'ın Gariye Cia'yı rahatsız ettiğinden haberim bile yoktu. Nasıl kin bağlayabilirim? Bunların hepsi Lady Shufei'nin tek taraflı beyanı. Buna kim inanır? Sen. Cariyeciye sıvıyı hiç içmediği halde nasıl zehirlendi? Kraliçe Hazretleri, belki bilmiyorsunuz. Bu sıvı havaya karışır. Hava ne kadar sıcak olursa o kadar çabuk yayılır. Lady Jiapin bünyesi zaten hassastı ve sürekli bebeğini düşünüyordu. Yaz başladığından beri odasında hiç buz kullanmadı, hatta pencereleri bile nadiren açtı. Dışarı çıkamayan hava içeride yoğunlaştı ve hiç fark edilmeden hanımefendi tarafından solunmuş oldu. Ne sinsi bir yöntem. Ailene olan saygımdan dolayı sana sarayda yer verdim. Seni yüksek rütbeyle kabul ederek kuralları bile çiğnedim. Ama senin daha gelir gelmez bu kadar huzursuzluk çıkaracağını düşünmemiştim. Kendi soyuma bile zarar vermeye nasıl cüret edersin? Efendim, ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Fermanım şudur, tüm saraya duyurulsun. Cariye şu Lady Liu, kıskançlığı yüzünden bu sinsi planı yapmış, bir saray mensubuna ve doğmamış bebeğe kastetmiştir. Suçun asla affedilemez. Hüküm şudur. Tüm unvanların elinden alınacak ve rütben düşürülecektir. Majesteleri, yemin ederim ben suçsuzum. Ailem 3 nesildir. Sadakatle saraya hizmet etti. Böyle saçma bir şeyi asla yapmış olamam. Majesteleri. Hala ailenden bahsetmeye nasıl cüret edersin? Dük Liu'ya sormak istiyorum. Senin gibi böylesine kötü kalpli bir kızı nasıl yetiştirmiş? Li Dekwan. Buradayım efendim. Bütün saraya duyurulsun, Cariye Shui'nin unvanı elinden alındı, soylu hanım rütbesine düşürüldü ve Changchun Sarayı'na hapsedildi. Changchun Sarayı'ndaki hiç kimse girmeyecek veya çıkmayacak, emir gelmedikçe kimse oradan ayrılmayacak. Emredersiniz efendim. Majesteleri. Majesteleri, bunu bana yapamazsınız. Majesteleri. Hayır, olamaz. Kalan işleri İmparatoriçe bizzat halletsin. Sen Gariye Cia'nın hizmetçisisin. Cariye Cia'nın başına gelenlerde mutlaka senin de ihmalin var. 6 ay maaşın kesilsin ve davranışlarını düzelt.
Cariye Jia bebeğini kaybetti. İmparatoriçe Sultanım, biraz fazla hoşgörülü davranmıyor musunuz? Peki İffetli eş, senin fikrine göre cezası ne olmalı? Ceza dairesine götürülsün, 30 değnek vurulsun ki başkalarına ibret olsun. Pekala. Senin dediğin gibi olsun. Sultanım iyi misiniz? Rütbesi düştüğüne göre artık ona hanımım diye hitap edilmeli. Sıradan bir hanım olduğuna göre artık o gösterişli takıları takamaz. Gelin buraya. Mücevherlerini alın. Üzerindeki soylu giysilerini de çıkarın. Bunu bana yapamazsın. Bunu bana yapmanıza izin vermiyorum. Majesteleri, emrettiğiniz gibi konuyu araştırdım. Sadece Asilzade Liu, Kariye Jiayin sarayına gitmekle kalmamış, İffetli eş, konsorti, uysal eş ve Kariye Rong da oradaydı. Hatta diğer tüm cariyeler bile ziyaret için Cariye Jiayin yanına gitmiş. Dünkü selamlama sırasında İmparatoriçe Sultanım hanımefendi, Cariye Jiayin bebek beklediğini, tek başına canının sıkılmasından korktuğunu söylemiş ve diğer eşlerinizden onu sık sık ziyaret etmelerini istemiş. İmparatoriçe mi? Peki kendisi gitti mi? İmparatoriçe Sultanım hanımefendi, harem dairesinin kayıtlarını inceliyordu. Bu yüzden vakti yoktu. Majesteleri, bu konuyu araştırmamı istediğinize göre, olan bitenin Asilzade Liu ile bir ilgisi olmadığını mı düşünüyorsunuz? O pek akıllı sayılmaz ama o kadar da aptal değil. Liu hanesi ve oğlu önümde sürekli başarılarını sıralıyorlar. Ama aslında kızlarını hareme almam için beni zorlamaya çalışıyorlar. Anlıyorum. Demek bu durumu lehinizde kullanıyorsunuz. Liu Hanesyun saray işlerin biraz daha geri planda durmasını istiyorsunuz. Git ve Cariye Jiayin bebekten kurtulmasına sebep olan tabip kraliyet Zao'yu hemen huzuruma çağır. Affedersiniz majesteleri ama tabip kraliyet Zhao muhtemelen artık yaşamıyor. Neler oluyor? İmparatoriçe aslında Cariye Jia ile ilgilenen tüm saray hekimlerinin 6 aylık maaşlarını kesme cezası vermişti. Ancak İffetli eş bunun yeterli olmadığını söyledi. İbret olsun diye her birine 30'ar sopa vurulmasını emretti. Fakat tabip kraliyet Zhao oldukça yaşlıydı. Bu kadar ağır cezaya dayanamadı ve gitti. İşlerini ne kadar da çabuk bitiriyorlar. Gizlice araştırmaya devam et. Emredersiniz majesteleri. Sultanım lütfen biraz sıcak çay için. Sultanım kendinize gelin. Sıradan bir hizmetçinin merhametine kalmadım. Affedersiniz. Defol. Gözümün önünden git. Yaraların iyileşme durumu tamamen aynı görünüyor. Shen Yancı, madem benim canım yanıyor, senin de canının öyle yanması gerekir. Ne sıkıcı. Majesteleri. Yıkanıp üstümü değiştireceğim. Birazdan seni geri göndermeleri için birilerini görevlendireceğim. Majesteleri. Madem Cariye Shu ile aranda sarsılmaz bir bağ var, onun yapamadığı şeyi, onun yerine senin yapman gerekir. Ancak o zaman benimle pazarlık yapmaya hakkın olur. Majesteleri, Bu kadın gerçekten ilginçmiş. Majestelerinin emridir. Changchun Sarayı başnedime rütbesi verilecek, saraya giriş çıkışları serbest olacak.
Teşekkür ederim harem ağası. Biliyordum. İmparatorun kalbinde hala bir yerim olduğunu biliyordum. Şenyancı, sonunda yemi yuttun. Efendimiz. 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 Bu telaş da ne? Dünyanın sonu mu geldi? Efendimiz majesteleri, İmparator özel izin verdi. Changchun Sarayı'nın başnedimesine özgürce giriş çıkış izni verdi. Görünüşe göre o kızı hafife almışım. Emri şahsen iletmeye giden Li Degwan müydü? Dahası da var. Duyduğuma göre. Güzel. Çok güzel. Değersiz bir hizmetçi. Benim gözlerimin önünde oyunlar çevirmeye nasıl cüret eder? Hanımım, lütfen durun. Hanımım, bu panyodan gönderilen özel bir beyaz jelatindir. İmparator bizzat talimat verip bunu hanımıma vermemi söyledi. Bu çok değerli. Bense sadece bir hizmetçiyim. İmparator buyurdu ki, o yaranın iyileşme vakti gelmiş. Yarın sabah saat 9 ile 11 arası, saray konseyinden sonra, İmparator sizi göl kenarındaki Lotus Seyir Köşkü'de bekliyor olacak. Olsun, seçtiğim sensin. Huzurunuza geldim hanımım. Bu Changchun Sarayı'nın hizmetçisi. Buna layık mı sence? Elindeki o şey de ne? Yok. Önemli bir şey değil. Böyle kaliteli bir beyaz jelatine bu sarayda sadece İmparatoriçe ve Prenses Zen sahip olabilir. Onu nereden buldun? Ben... Güzel demek öyle. İmparatorun özgürce dolaşmana izin vermesi zaten büyük bir lütuftu. Görünüşe göre efendin, saray dışından gizlice bir şeyler getirtmiş. Bu sarayda en yasak şey gizlice hediye alıp vermektir. Siz Changchun Sarayı'ndakiler gerçekten çok cüretkarsınız. Neyse, efendine bir iyilik yapacağım ve sanki çok merhametliymişim gibi efendinin bu yaptığını görmezden geleceğim. Fakat bu elindeki şeyi geri götüremeyeceksin. Bunu bir ders olarak gör. Efendim lütfen iyi düşünün. Bunu almamalısınız. Seni değersiz yaratık, bana karşı mı geliyorsun? Gelin buraya, suratına vurun. Öylece aklı başına gelsin. Pislik. Huzurumda. Böyle bir işkence yapmaya ne cüretle kalkarsın? Majesteleri sizi selamlıyorum. Saraydaki hizmetliler de insandır. İmparatoriçe bile hizmetlilere karşı hiçbir zaman el kaldırmazken, sen sadece düşük rütbeli bir cariye olmana rağmen kapalı kapılar ardında nasıl da zorbalık yapabiliyorsun? Efendim, bu ne cüret? Sen ona aynısını geri yap. Efendim yapamam. Ben git diyorsam gideceksin. Korkmana gerek yok. Ne o? Hanımın sana kötü mü davranıyor yoksa? Yemeğini bile vermiyor mu? Vur. Ne zamanki yüzü senin gibi yaralanana kadar ve dersini alana dek durmak yok. Saray Hanımı Guan, lütfen kusura bakmayın.
Saray Hanımı Guan, iyi misin? Böyle olmasını istememiştim. Majesteleri efendim. Hatamın farkındayım. Yalvarırım bana bir şans daha verin. Götürün bunu. Rütbesini en alt seviyeye indirin. Majesteleri. Gerçekten pişmanım. Lütfedin efendim. Majesteleri. Lütfen durun. Dün ona açıkça belirttim. Bugün kuşluk vaktinde görüşeceğimizi. Ne tesadüftür ki böyle bir sahne sergilendi. Bu kadın güzel olmasına güzel, vahşi olmasına da vahşi ama yazık ki insanların beni kullanmasından nefret ederim. Affınıza sığınıyorum efendim. Beni dilediğiniz gibi cezalandırın. Suçun nedir? Bugünkü her şey bilerek sizin görmenizi istediğim bir şeydi. Anlatmaya devam et. Hanımıma odadan çıkma yasağı konuldu ve saraydaki diğer cariyeler. Onu her zaman aşağılıyorlar. Bir kadın için onuru her şeydir. Hanımımın artık dayanamayacağından korktum. İmparatoru kandırmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Ama eğer bu yaptığım hanımıma karşı kalbinizde birazcık merhamet uyandıracaksa her şeye razıyım. Hala cezasına razı olduğunu söylüyor. Fakat neden her şey benim gözlerimin önünde bitmeli? Hanımına karşı oldukça sadıksın, ancak gerçekten çok hadsizsin. Hem hanımın için konuşup, hem de bu yalanın bedelini biliyorken, seni isteğine kavuşturayım o halde. Nöbetçiler, götürün bunu, gereğini yapın. Harem ağası Lee, sizden bir ricam olacaktı. Hanımım zayıf düşmüş durumda. Küçüklüğünden beri soğuğa dayanamaz. O yüzden lütfen zahmet olmazsa harem ağası, müsait olduğunuzda Changchun Sarayı içerisine bolca kömür gönderebilir misiniz? Merak etmeyin harem ağası, hanımım iyiliklerin kıymetini bilir. Harem ağası olarak bu zor anımızdaki desteğinizi asla unutmayacaktır. Az sonra bedel ödeyip gideceksin. Hala hanımını mı düşünüyorsun? Bak şimdi. İmparator neden sadece senin Changchun Sarayı içine girip çıkmana izin verdi? Ya neden onca işin gücün arasında vakit ayırıp seninle buluşmak istedi? Ahmak olan bile anlar. İmparatorun ne demek istediğini. Ama sen şu an bile plan peşindesin. Hanımın uğruna parlak geleceğini mahvettin. Hanımıma yardım edebilmek için elimden gelen tek çare buydu. Gerçekten de hanımın için. Her şeyinden vazgeçmeye razı mısın? Ben Zenguogong malikanesi içinde doğdum. Hanımımla beraber büyüdüm. O beni öz kardeşi yerine koydu. Şimdi ise iftiraya uğradı. Her gün ağlıyor. Eğer öylece durup izleseydim ve üstelik kendi menfaatimin peşine düşseydim, işte o zaman insan olamazdım. Harem ağası Lee, ceza içeceği hazırlandı. Bunu içtiğinde artık geri dönüşün olmayacak. İmparatorun sana hala merhameti var. Sadece af dileyen bir kelime etsen, bir kurtuluş yolu bulunur. İyi niyetiniz için teşekkür ederim harem ağası. Bugün imparatoru aldattım. O göklerin oğludur. Ağzından çıkan her söz kesindir. Eğer hayatta kalmak için imparatorun onurunu çiğnersem, asıl büyük suç bu olur. Tebrikler İmparator. Emrettiğiniz mesele halledildi. Neler oldu? İmparator, Nanvan Hanım en başından sonuna kadar kendi adına tek bir kelime bile af dilemedi. Aksine bana yalvarıp Asilzade Liu ile yakından ilgilenmemi istedi. Ben de emrinize uyarak ona kendisini beğendiğinizi, ona karşı hisleriniz olduğunu söyledim. Ancak Nanvan Hanım şöyle dedi. Hükümdarın sözü kanundur. Eğer karardan dönmenizi dilersem bu yüce makamınıza zarar verir. Bu yüzden iksiri içerken en ufak bir tereddüt bile etmedi. Doğrusu kafam biraz karıştı. Eğer bu kızı seviyorsanız, ona sadece bir makam vermeniz yeterliydi. Liu Hanım ile aralarında çok güçlü bir bağ var. Eğer onu zorla yanıma alsaydım, bu onun için sonu demek olmaz mıydı?
Peki o halde neden ona o sert iksiri verdiniz? Bir insan tehlike anında hayatta kalmak için tepki verir. Fakat o... O yapmaz. Çünkü onun kendi canından daha çok korumak istediği şeyler var. Tıpkı vaktinde senin benim için canını tehlikeye atman gibi, o an kendi sonunu düşünmüş müydün? Bugün Asilzade Liu için canından vazgeçmeye hazır olması, onun hakkındaki düşüncelerimin doğru olduğunu gösteriyor. Demek mesele bu. Asilzade Liu, Bayan Nan'ın en zayıf noktası. Eğer Asilzade Liu'nun hayatının iyi gitmesini istiyorsa, o zaman gönüllü olarak imparatorun eşi olmayı kabul edecektir. Şimdi anladım. İmparator adeta bir av partisinde. Çok konuşuyorsun. İzninizle çekiliyorum. Ya hep ya hiç. Doğru bir risk aldım. İmparator, siz de mi artık yoksunuz? Ben hayattayım. Sen de hala hayattasın. Nasıl olur? İçtiğin şey kötü bir iksir değildi. Sadece sakinleştirici bir bitki çayıydı. Kutsal ataların imparatorun 3 kuralı vardır. Saray halkı siyasete karışmaz. Memurlar haksız yere cezalandırılmaz. Sadık hizmetkarların canına kıyılmaz. O iksiri içtiğine göre hükümdarı kandırma suçunun cezasını çekmiş sayılırsın. Bu beni bağışladığınız için teşekkür ederim İmparator. Efendinin içindeki zor durumu anlamam için canını ortaya koydun. Onca zahmete girip dayak yedin. Kendi canını ve halini hiç mi önemsemiyorsun? Ben İmparator, ekselansları Lady Zen, gümüş kulak mantarı çorbası hazırladı. Dışarıda sizi bekliyor. Neden korkuyorsun? sizin odanızdayım. Eğer ekselansları Lady Zen bunu öğrenirse kesinlikle yanlış anlayacaktır. Sen istersen içeri girmesine izin vermem. Neden konuşmuyorsun? Majesteleri, size yalvarırım. Zenife'ye, bakanlarla önemli bir meseleyle ilgilendiğimi söyle, getirdiklerini bıraksın ve hemen geri dönsün. Emredersiniz. Hayatını bağışladım ve isteğin üzerine Zenife'yi gönderdim. Bunun bedelini nasıl ödeyeceksin? Hiçbir şeyim yok. Size nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum. Var. Şenyancı, hala anlamadın mı? Burada asıl av kim? Bir konu daha var. Senden dürüst bir cevap bekliyorum. Benimle olmayı istememenin sebebi efendine karşı suçluluk hissetmen mi? Yoksa benim kadım olmayı istemiyor musun? Zaten sizin kadınınız oldum. Bir kadın için namus her şeydir. Bu hayatta başka hiç kimsem olmayacak. Sıradan bir geçmişim olduğunun farkındayım. Size hizmet etme şerefine erişmek benim için büyük bir lütuftur. Fazlasını hayal etmeye cüret edemem. Kendini böyle küçük gören sözler söyleme. Seni ben seçtim. Kendini suçlamana gerek yok. Eğer yanımda kalmaya razı olursan, bir istisna yapıp Asilzade Liu'nun ev hapsini kaldırabilirim. Kulağa ne kadar hoş geliyor. Liu Yanran'ın babası devlet büyüklerinden, abisi ise sınır muhafız generali. Biri sarayın en köklü isimlerinden, diğeri ise ordunun başında. Zaten çok uzun süre cezalı kalamazlardı. Sadece durumu fırsata çevirip iyilik yapıyor gibi görünüyorsunuz. Lütfen bana biraz daha zaman verin. Düşünmeme izin verin. Elbette, kendini baskı altında hissetme. Bayan Vaner, bugün Ay Festivali. Changchun Sarayı hapis cezası altında olduğu için normalde bu eşyaların burada olmaması gerekirdi. Ancak imparator bizzat talimat verdiği için asla ihmalkarlık yapmaya cesaret edemeyiz. Teşekkür ederim efendim.
Anne, baba, cennetten bizi izleyin. Bu yılki Ay Festivali'nde hak yerini bulmaya başlayacak. Bir suçlu nasıl olur da bayram çöreği yemeyi hak eder? Sen, Bu tokat sana imparatorluk hediyesinin ne olduğunu ve aramızdaki asalet farkını hatırlatsın. seni sefil yaratık. Görürsün sen. Bu kabul edilemez. İmparator, Changchun Sarayı'nın ödeneklerini kesmediği gibi, üstelik bayram çöreklerinden de onlara pay ayırmış. Öyle hanımım. O küstah kadın bir de güç gösterisi yapıp bana bir tokat attı. Yürü, Changchun Sarayı'na gidiyoruz. Seni cadı, bebeğimden kurtulmama sebep oldun. Şimdi hapisken bile rahat durmuyorsun. Gerçekten de çok özelsin. Doğuştan gelen bir bayağılığın var. Ne ağzın laf biliyor, ne de hareketlerin asil. 2 adım atsan, her yere rezilliğini bulaştırıyorsun. Senin girdiğin Changchun Sarayı, bu koca sarayın en pislik yeri haline gelecek. Küstahlaşma, sabrımı taşırma. Küstahlık mı dedin? Fırlatın şunları. Ne yapıyorsunuz siz? Belli ki çok ihtiyacın var. İkimiz de aynı mevkideyiz. Bu yüzden sana göz kulak olmalıyım. Bu tuvalet gereçlerini çekinmeden kullan. Kullan ki senin bu bitmek bilmeyen kirli oyunlarına ve sahte gururuna hizmet etsin. Seni pislik cariyeciya, aşağılık cariyeciya. Sana bedelini ödeteceğim. Bir daha benimle uğraşmaya cesaret et bakayım. Efendim, dün geceden beri hiçbir şey yemediniz. Sizin için en sevdiğiniz hurmalı keklerden yaptım. Lütfen biraz olsun yiyin. Sağlığınızı böyle ihmal edemezsiniz. Defol git buradan. Bugün cariyeciya tarafından yeterince aşağılandım. Tüm onurum yerle bir oldu. Sağlığım kimin umurunda? Lütfen en azından biraz... Çık dışarı diyorum. Bu arada benim iznim olmadan içeri kimse girmeyecek. Girmeye çalışanı ellerimle cezalandırırım. Nasıl isterseniz. Liu Yanran. Liu Yanran. Uyandın mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Git buradan. Uzak dur benden. Leydim. Şu an çok korkuyorsunuz değil mi? Yerinden bile kıpırdayamıyorsun. Bugünlerde uyku sorunu çekiyor. Ve her gün uyku ilacı alıyorsunuz. Bugün gariyeciya sizi aşağılayınca iyi bir uyku çekmek istediniz. Ve ilaç miktarını kendiniz artırdınız. Sanıyordun ki dozunu çok aşmazsan bir şey olmaz. Ancak hesaba katmadığım bir şey vardı. Çaydanlığın içine biraz hile karıştırdım. Sakinleştirici tozu suyuna çoktan kattım. O suyu içince ilaç vücudunda aşırı doz etkisi yarattı. Kolların ve bacakların uyuşacak. Boğazın güçsüzleşecek ve hiçbir yerini oynatamayacaksın. Yine de merak etme. Hekimin dediğine göre 2 saat içinde bu etki geçecek. Ama Lady'm, o pis hayatın belki 2 saat bile sürmeyecek. Tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun? Ne mi yapıyorum? 3 yıl önceki Ay Festivali'nde Zhenguogong Malikanesi aileme ne yaptıysa ben de aynısını sana yapacağım. Kendi anneni kendi ellerinle gömdün. Benimle ne ilgisi var? Annemi elleriyle gömen o budalanın canını çoktan kendi ellerimle aldım. Liu Yanran, Liu Yanran, bu saatten sonra hala gerçekte kim olduğumu anlamadın mı? Sen Nanjin'sün. Yani imparatorun önündeki o rezilliğim de senin bir oyunun muydu? Seni pislik. Şu anki hayatının tamamen benim ellerimde olduğunun farkında değil misin? Bana zarar vermeye cesaret edemezsin. Sana zarar vermek mi? Kim seni cezalandıracakmış?
Yaşadığın aşağılanmaya dayanamayıp kendi yolunu kendin seçtin değil mi? Pislik kadın, gün yüzü görmeyesin. Bu arada o erkekleri kendine hayran bırakan kokun gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Seni aşağılık kadın. İmparatorun aklını çelsen bile yükselebileceğini mi sanıyorsun? Sana söylüyorum, gittiğim yerden bile seni rahat bırakmayacağım. Tüm Zhang Guogong malikanesi ailesi senden bedelini soracak. Nanjin, Teşekkür ederim Lady Shufei. Son anında bile beni düşünüyorsun. Merak etme sultanım. Birkaç gün içinde kümeslerindeki tavuklar dahil bütün Zhang Guogong malikanesi ailesine hak ettikleri sonu hazırlayacağım. Bunca zamanlık hukukumuzun hatırına tüm ailenle birlikte huzur içinde aynı sona yürümenizi sağlayacağım. Sultanım, şimdi arkana yaslan ve izle. Açmış olan o çiçeğin nasıl yaprak yaprak döküldüğünü gör. O artık yok mu? İşini hallederken mi başına bir şey gelmiş? Majesteleri kraliçeye arz ederim. Asilzade Liu çok kan kaybetmiş. Artık yapılabilecek bir şey yok. Hepiniz görevlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Her şey yolundayken Asilzade Liu neden canını kıymaya kalkışsın? Majestelerini arz ederim. Hanımım zorla odaya kapatıldığında duygusal olarak tamamen çökmüştü. Lady Jiapin her gün gelip Changchun Sarayı kapısında ona hakaret ediyordu. Hanımım günlerce gözyaşı döktü. Belki de gitmeyi bu yüzden düşündü. Önümüzdeki ayın İmparatoriçe Dul'un doğum günü olduğunu biliyoruz. Lady Liu tam da bu zamanda bu yolu seçerek mahsus İmparatoriçe Dul'u huzursuz etmek istemiyor mu? Kişi artık aramızda değil, o yüzden biraz daha az konuşun. Dün gece nöbetçi kimdi? Majestelerini arz ederim, bendim. Nasıl bu kadar düşüncesizce davranırsın? Hanımın kendine zarar verirken kapıda durmana rağmen nasıl hiçbir şey bilmezsin? Hanımımın neşesi yoktu. Odasına girmeme izin vermediği için ben de sadece koridorda bekledim. Ekselansları Lady Zen, haklısınız. Benim hatam, beni cezalandırın. Pekala. Bakıyorum da pek bir içtenlikle ağlıyorsun. O zaman dileğini ben yerine getireyim. İffetli eş, benim huzurumda hizmetçileri cezalandırman beni hiçe saydığın anlamına mı geliyor? Majesteleri kraliçem, İmparator Saray işlerinde bana yetki verdi. Bu yüzden bunlar benim sorumluluğumda. Siz çok merhametlisiniz kraliçem. Bu kötü kararı ben üstleneyim. Birileri gelsin, içkiyi ona hemen içirin. Neler oluyor burada? Majesteleri çok yaşayın. Neler oluyor? Asilzade Liu kendisine zarar vermiş. Korkarım ki durumu iyi değil. Efendimiz, bu köleler gittikçe hadlerini daha çok aşıyorlar. Lady Liu'nun gitmesi, hanedanımızın onuruna leke sürüyor. Bu adi kadın görevini düzgün yapmadı, hemen cezalandırılmalıdır. Zhang Guogong malikanesiye gelince... Efendimiz, bu hizmetçi Liu hanesinin eski adamıdır. Eğer şimdi ona ceza verirseniz dedikodulara sebep olmasından korkarım. Kraliçemiz bu kadar kararsız olduğu için sarayda sürekli sorunlar çıkıyor. Efendimiz görüyorsunuz değil mi? Sadece bir hizmetçiyi işini bitirerek cezalandırmak istiyorum. Ama kraliçemiz her seferinde engel oluyor. İffetli eş, sana idare etkisi verdim ama başkalarının yerine geçesin diye değil. Efendimiz, sadece kraliçeye yardımcı olmak istemiştim. Telaştan böyle yaptım. Pekala. Son zamanlarda sarayda işler çok birikti. Bu yüzden bu yönetim işlerini şimdilik bırak. Ana kraliçenin yaş günü hazırlıklarını bitirince, vaktin kalınca kraliçeye destek olursun. İlginiz için teşekkür ederim. Majesteleri, Changchun Sarayı'ndaki görevliler tamamen gönderildi. Gidip bir bakmak ister misiniz?
O kız hala sunak başında diz mi çöküyor? Az önce kontrol ettim. Tüm sarayda yapayalnız kalmış, cariyenin başında beklemekte ısrar ederse, bütün gece uykusuz kalacak. Tamam o zaman. Gidip mühterem cariye için dua edeceğim. Majesteleri, Sana ne oldu? Şu haline bir bak. Bir bakayım. Canını mı yaktım? Giden zaten gitti. Kendini bu şekilde harap etmenin ne anlamı var? sadece konaktaki günlerimizi hatırladım. Hanımefendi bana çok iyi davranırdı. Üstelik beni ailesi gibi gördüğünü söylerdi. Hanımefendi artık yok. Artık kimsem kalmadı. Hala ben varım. Yalnız kalmana asla izin vermeyeceğim. Aslında niyetim, sana doğrudan bir makam vermekti. Ancak herkesin hedefi olmandan korktum. Artık kusursuz bir planım var. Seni korurken aynı zamanda herkese açıkça bir makam verebileceğim. Liu Yanran, iyi izle. Senin yerini alıp adım adım hayalini kurduğun o en gözde mevkiyi ele geçirişimi izle. Senin o çok sevdiğin adamın eliyle, senin o canavar ailendekilere hak ettiklerini tek tek nasıl ödeteceğimi gör bak. Majesteleri, minnettarım. Kızımın son yolculuğuyla ilgilendiğiniz ve onun onurunu koruduğunuz için teşekkür ederim. Ancak çok tedirginim. Kendi başıma karar verip olan biteni cephedeki oğluma haber vermedim. Oğlum çocukluğundan beri kız kardeşine çok bağlıydı. Bu acı haberin onu perişan etmesinden ve görevini aksatmasından korkuyorum. Cariye Liu hanedan varisine zarar vermeye çalıştı. Sonra da sarayda canına kıydı. Tüm bunlar, tüm ailenizi mahvedecek büyük suçlardır. Ben, Liu hanesi ailesinin nesiller boyu süren hizmetini gözetip, bu işin peşini bırakmaya karar verdim. Hala imalı konuşup, beni mi sınıyorsun? Şimdi de bana, eğer oğlun cephede başarısız olursa, bunun sorumlusunun kızını koruyamayan ben olduğumu mu hatırlatıyorsun? Hayır, asla efendim. Ben sadece affedin, bağışlayın beni. Oğlum ve ben, canla başla size sadığız. Kızımı saraya, size en iyi şekilde hizmet etsin diye gönderdim. Asla tahmin etmezdim, böyle bir felakete sebep olacağını. Kızımı iyi yetiştiremedim, günahlarımızı ödemesi için bir yeğenimi saraya sunmak isterim. Başka birine ne gerek var? Onu içeri getirin. Saygılarımı sunarım efendim. Huzurunuz daim olsun majesteleri. Müdür Liu sence nasıl? Majesteleri, bu kız gerçekten de evimizin kızı sayılır. Küçüklüğünden beri çok zekidir, konağın en iyi hizmetçisi denebilir. O halde ona bir unvan vereceğim. Böylesi daha uygun olur, babanın ve oğlun sadakati ödüllendirilmiş olur. Majesteleri çok düşüncelisiniz. Ancak bu kızın statüsü çok düşük. Sıradan bir hizmetçi, nasıl olur da yanınızda hizmet etmeye layık görülür? Bu zor değil. Dük Liu için gayet makul bir çözüm düşündüm. Madem Dük Liu bu hizmetçiden övgüyle bahsediyor, o zaman onu evlatlık kızı olarak kabul etsin. Bundan sonra o artık sıradan bir hizmetçi sayılmaz ve yanımda hizmet etmeye hak kazanır. Kararınız çok yerinde majesteleri. Artık her şey değişti. Kendini bir şey sanıyorsun. Haddim değil efendim. Bugünlere gelebildiysem tamamen imparatorun size verdiği değer sayesindedir. Madem Zhenguo Gong Malikanesi'nin imkanlarından faydalandın, o zaman gelecekte. Şunu sakın aklından çıkarma.
Zenguo Gong Malikanesi'ye borcunu nasıl ödeyeceksin? Eğer bir gün kötü niyetle hareket etmeye kalkarsan, bugün seni nasıl yükselttiysem, ileride de seni aşağı indirmesini bilirim. Anlaşıldı mı? Bu arada, saraydayken adımlarına çok dikkat et. Beni anladın mı? Efendim, ben artık köşküme dönüyorum. Lütfen. Yukarı tırmanabildiysem elbette daha da yükselmeyi başaracak yeteneğim de vardır. Cariyeniz majestelerini selamlar. Başka bir şey için endişeleniyorum. Her ne kadar rütben olsa da, Cariye Shuin hataları yüzünden, insanların seni hor görmesinden korkarım. Şöyle yapsak, sana özel bir unvan versem nasıl olur? Majesteleri bu unvanlar sadece üst mevkilere veriliyor. İtiraz istemiyorum, yoksa seni cezalandırırım. Madem bu hercai menekşeleri seviyorsun, bu çiçekler narin ve parlaktır. Sana da çok yakışıyorlar. Ancak ömürleri çok kısa, hayatta tutması zor. Anlamı da pek iyi değil. Onun yerine, sana Jin ismini vermeye ne dersin? Değerli ve parlak yeşim demektir Jin. Ayrıca sevdiğini kucaklamak anlamı da taşır. Tıpkı şu an sana sarıldığım gibi. Sizin verdiğiniz her şey çok güzeldir. Ancak ben eğitim görmediğim için derin anlamını anlayamıyorum. Tıpkı ismim gibi, bu Van ismini efendi ve hanımım bana vermişti. Bir şiirden geliyordu. Şu Van ve Söğüt ağacı ile ilgili olan, dinmeyen bir şeylerden bahsediyordu ama gerisini hatırlayamıyorum. Evet, Van olan o söğüt ağacı asla durulmaz. Doğru. Bu dizenin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Liu Hanesi'ye hizmet ederken, içinde hem Van hem de Söğüt olması, hanımım ve efendimin beni aileden biri olarak gördüklerini gösterir. Liu hanesi bir hizmetçiye isim verirken bile, klasiklere atıfta bulunacak kadar kendini zorlamış. Anlaşılan devlete olan huzursuzluğu, öyle bir 2 günlük mesele değilmiş. Majesteleri. Bu isim sana köleyken verildiği için pek iyi bir his uyandırmıyor. Madem Jin ismini bu kadar sevdin, öyleyse artık bunu gerçek adın yapmaya ne dersin? Sarayda benim tarafımdan ismi değiştirilen tek kişi sensin. Majesteleri bana karşı bu kadar iyiyken, mutlu olmamak elde değil. Artık ben gerçekten Nanjin olacağım. Hanımefendi, kalacağınız yer. Cariye Rong'daki Yaohua Sarayı olarak belirlendi. Cariye Rong batı bölgesinden geliyor. Domuz eti yemez. Bu yüzden gelecekteki öğünlerinizde buna dikkat etmelisiniz. Yaohua Sarayı Tekariye Guan'da kalıyor. Kendisi çok asabidir ve gücünü başkalarını ezmek için kullanmayı sever. Çok konuşmuş olmayayım ama onunla pek uğraşmamanız iyi olur. Uyarınız için teşekkür ederim. Rica ederim hanımefendi. Bir şey daha var. İmparator size hizmet etmesi için hizmetçi Caiji'yi görevlendirdi. Şu anda Caiji, Yaohua Sarayı'te sizi bekliyor. Lütfen buyurun hanımefendi. Sen, basit bir hizmetçiye uşaklık eden biri olarak, sıradan bir saray hizmetlisinden bile daha aşağılıksın. Nasıl olur da benimle alay etmeye cüret edersin? Cariye Guan, bir yanlış anlaşılma var. Sizinle alay etmek gibi bir niyetim yoktu. Cariyecine hizmet etmek için görevlendirildim. Bu beni mutlu etti. Bu yüzden size gülümseyerek selam verdim. Ben sadece... Kes sesini. O sefil kadınla yakın olduğuna göre, eğer niyetin benimle alay etmek değilse, nedir o zaman? O halde bugün, sana, onun yerine iyi bir ders vereceğim. Kardeş Guan lütfen sakinleşin. Caiji artık benim odamdan sorumlu biri. Eğer bir hata yaptıysa onun adına sizden özür dilerim. Sen alt tarafı bir hizmetçiyken, benimle kardeşmiş gibi konuşmaya nasıl cüret edersin? Onu bağışlamamı istiyorsan, ancak diz çöküp, önümde yere kapanıp af dilersen, seni serbest bırakırım. Diz çökebilirim. Ama lütfen açıkça söyler misiniz? Caiji'ye sizi neden gücendirdi? Beni görür görmez, yüzüme bakar bakmaz gözlerimin içine bakarak güldü. Öyle mi?
O zaman sorun yok. Bekle. Az önce onun adına benden özür dileyeceğini söylememiş miydin? Bir hatası yok ki neden özür dileyecekmişim. Bu halinizde şu an öyle bir görünüme sahipsiniz ki yoldan geçen tavuklar bile sizi görse gülmekten kendilerini alamazlar. Eğer komik görünüyorsanız bu sizin hatanızdır. Odanızda efendi gibi oturmak yerine dışarı çıkıyorsanız başkalarının gülmesine nasıl engel olabilirsiniz? Hanımım, bir yeriniz mi ağrıyor? Hemen bir hekim çağırmamı ister misiniz? Gerek yok. İşim var. Size daha fazla eşlik edemeyeceğim. Bunda bir tuhaflık var. Git ve onu yakından takip et. Sana verdiğim görevi hemen git hallet. Emredersiniz. Resmen atanmanızın daha ikinci günü ama Kraliçe Sultanıma saygılarınızı sunmaya gitmeyecek misiniz? Kraliçe majesteleri daha sonra bizim yani Yahua Sarayı'nın adamlarının edepsiz ve kuralsız olduğunu düşünüp beni ve Çağrı'ya Rongi'yi suçlamasın. Daha ne bekliyorsun? Çabuk gel benimle. Acele et diyorum sana. Çabuk buraya gel. Sabahın bu kör vaktinde? Cariye Guan yine neyin peşinde? Kraliçe Sultanım, saygılarımı sunarım. Ekselansları Lady Zen. Efendim, Kariye Jin hakkında şikayette bulunmaya geldim. Gizlice birileriyle görüşüp hamile kalmış, imparatorluk soyuna hile karıştırmaya çalışıyor. Kraliçe Sultanım, lütfen sesimi duyun. Ben masumum. Cariyecin daha dün resmen atandı, daha imparatorla bile beraber olmadı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Dün kendi gözlerimle gördüm, sürekli kusup duruyordu. Hali tavrı tıpkı daha önce hamile olan Lady Jiaping gibiydi. Hizmetçisi revire gidip bebekten kurtulmak için ilaç almış. Ben zaten adamlarımı gizlice peşinden gönderdim. Eninde sonunda suçüstü yakalanacak. Bilmiyorum efendim. Cariye Guan'e ne yanlış yaptım da bana böyle iftira atıyor. Saray yetkilileri benim girişimi tek tek inceleyip onayladılar. Sultanım, kayıtları kontrol ettim efendim. Cariye Jin saraya gelmeden önce görevliler tarafından kontrol edilmiş, vücudunda hiçbir sorun yok, tamamen tertemiz bir hanımdır. Buna ne diyeceksin? Saray kapısından girdiğinde temiz olsa bile içeride bir muhafızla birlikte olmadığına kim garanti verebilir? Öyle değilse neden bebekten kurtulma ilacı peşinde? Kanıtlar bu kadar ortadayken bunu nasıl açıklayacaksın? Sultanım, o ilaç o niyetle alınmadı. Sadece soğuk algınlığına karşı kullanılacak. Havalarda iyice soğudu. Ben o bitkileri sadece şifalı bir kese yapmak için istedim. Öyle deyince öyle mi oluyor? Herkesi aptal mı sanıyorsun sen? Kraliçe Sultanım, ben önceden önlemimi alıp hekimi kapıda hazır ettim. Şimdi muayene edilirse gerçek ortaya çıkar. İçeri çağırın o zaman. Majesteleri kraliçe. Benim için şuna iyice bir bak. Bu koku kesesinin içine tam olarak ne konulmuş? Cevabım şudur ki efendim, bu ilaç tozunun içeriği melek otu, jimo ve sarı hvangi kökü öğütülerek hazırlanmış. Bu madde bebeğin düşmesine neden olur mu? Majesteleri kraliçe, şaka yapıyor olmalısınız. Bunların hepsi soğuk algınlığına karşı kullanılan ilaçlar. Böyle toz haline getirilmiş olmalarının sebebi muhtemelen koku kesesi olarak yanında taşınması içindir. Bebekle ilgili durumlarla hiçbir alakası yok. Bu nasıl mümkün olabilir? Cariye Guan, diyecek bir şeyin var mı? Ekselansları Lady Zen, lütfen canımı bağışlayın. Kulunuz kulaklarıyla duydu bu cadının. Böyle söylediğini. Hem benim hem de bebeğimin sonunu getirmek o kadar kolay değil. Buna yeteneğin olup olmadığını göreceğiz. Efendim, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. En iyisi bir hekim çağıralım da baksın. Gitme.
Caici, gerçekten çok korkuyorum. Özel günlerim zaten 2 ay gecikti. Bu sarayda sadece sana güveniyorum. Bana mutlaka yardım etmelisin. Sarayda görev almadan önce dışarıda sevdiğim biri vardı. Genç hanım saraya gelince mecbur kaldığım için onunla ilişkimi kestim. Ayrılmadan hemen önce bir anlık gaflete düştüm. Korkmayın efendim. Hekimlikte bazı tanıdıklarım var. Bebekten kurtulmak için bir yol bulabilirim. Yoksa başkaları bunu duyarsa sonumuz olur. Bu çok büyük bir suç. O zaman bu işi sana emanet ediyorum. Yarın hasta numarası yapacağım. Kraliçeyi selamlamaya gitmeyeceğim. Sen ilacı erkenden getir. Ben de bu işi temizleyeyim. Sen de rahat et. Tamam. Cariyecin, lütfen ayağa kalk. Senin için çok üzüldüm. Teşekkür ederim efendim. Cariyecin tüm bu olanlardan sonra epey korkmuş olmalı. Hekim, gidip nabzına bak. Ters giden bir şey var mı gör. Majesteleri kraliçe, küçük hanımın nabzı güçleniyor. Kendisi 2 aylık hamile. Kraliçem, duydunuz değil mi? Bu kadın ahlaksızın teki. Eğer sarayda kalmaya devam ederse başımıza bela olmayacak mı? Şu Zen Guogong malikanesinden de neler çıkıyor böyle. Önce Kariye şu rezalet çıkardı. Şimdi de sen daha kimseyle beraber olmadan hamile kaldın. Tüm bu olanlar insanın gerçekten ağzını açık bırakıyor. Kanıtlar ortada. Cariyecin, bunu nasıl açıklayacaksın? Gerçekten de arsızın tekiymişsin. Bu haldeyken bile hala suç ortağını korumaya çalışıyorsun. Majesteleri kraliçe, bu Zen Guogong malikanesi tarafı önce kendine zarar veren birini gönderdi. Hemen peşinden soya hile karıştırmaya çalışan başka birini daha yolladı. Bu Liu Fushan sanırım canından bezmiş. Kraliçem bu noktadan sonra bu kadının karnındaki çocuk asla sarayda kalamaz. Bebekten kurtulun da imparatorluk hanedanının şanı lekelenmesin. Siz ne bekliyorsunuz? Tutun şu kadını, bebekten kurtulsun. Hayır yapmayın. Bebeğime dokunmayın. İmparator Hazretleri geliyor. Sonsuz saygılarımızla, Efendimiz. Bu ne cüret? Kim elini sürerse hemen oracıkta cezalandırılacak. Benim hatam, senin bu acıları çekmene izin verdim. Efendimiz, bu kadın bir başkasıyla birlikte oldu. Başkasının çocuğunu taşıyor. Üstelik o adamı hala koruyor. Siz Haddini bil. Cariyecinin karnındaki çocuk tamamen benim soyumdandır. Durmadan suçluyorsun da aslında kime hakaret ediyorsun sen? lütfen öfkenizi dindirin majesteleri. Bilmiyordum. Bilmiyor muydun? O halde neden haremdeki diğer eşleri selamlamaya gittiğinde her şeyi imparatoriçeye anlattın? Görüyorum ki amacın sadece ortalığı karıştırmak. Huzurlu tek bir gün bile geçiremiyorsun. Sürekli bela aramaya çalışıyorsun. Cariyecin, gerçekten çok fazlasın. Madem bu çocuk imparatorun, neden bunu daha önce açıklamadın? Söylememesini ben istedim. Henüz benim gözdem olduğunu bilmezken bile ona bu kadar kötü davranabiliyorsunuz. Eğer başından beri neler olup bittiğini bilseydiniz, korkarım bu haremde ona huzur vermez, onu yok ederdiniz. Majesteleri, lütfen sakin olun. Genç hanım. Majesteleri, genç hanım kan kaybediyor. Majesteleri lütfen bağışlayın. Lütfen affedin. Bilerek yapmadım. Yalvarırım. Yalvarırım beni gözden çıkarmayın. Majesteleri. Nöbetçiler, Bayan Guan'i sürgün sarayına götürün ve rütbesini alıp onu halktan birine düşürün. Majesteleri. Efendim. Lütfen bana bunu yapamazsınız. Genç hanım, her şey planlandığı gibi bitti. O gün hayatımı kurtardın
henüz sana teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Şimdi sarayda bir mertebe almana, senin adına gerçekten çok sevindim. En kısa sürede imparatordan rica edip ablayı benim yanıma transfer ettireceğim. Yalnız şu an çok zor bir mesele var. Bu konuda ablayın yardımına ihtiyacım var. Saray hastanesinden şu Pingan, benim yakın dostumdur. Ona tamamen güvenebilirsin. Majesteleri, arz ederim, Kariyeji'nin nabız atışlarına göre vücudunda bir halsizlik söz konusu. Bu durum, az önceki sarsıntıdan kaynaklanıyor olmalı. Genç hanıma gerekli ilacı verdim. Şu an için durumu iyi. Ancak bundan sonra çok dikkatli olmalı ve hareketlerini kısıtlamalıdır. Efendim, dün gece boyunca devlet işleriyle ilgilendiniz, gözünüzü bile kırpmadınız. Artık Çağrı'ya Jin iyi olduğuna göre istirahate çekilmek istemez miydiniz? Sorun değil. Onu bu hale ben getirdim. Yanında kalıp ona destek olmazsam içim hiç rahat etmeyecek. Bu olanlar beklenmedik bir kazaydı. Sizin bir suçunuz yok. Majesteleri, Sonunda uyandın. Korkma. Tabip seni muayene etti. Hem senin hem de bebeğin durumunun iyi olduğunu, endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Madem hamileydin, sana o kadar haksızlık ettiklerinde neden gerçeği söylemedin? söyleyemezdim. Bu sizin itibarınızı zedeleyebilirdi. Dahası gerçekten hamile olduğumdan benim de haberim yoktu. Sadece Caiji'ye son günlerde kendimi halsiz hissettiğimi ve mide bulantılarım olduğunu söylemiştim. Ama hiç ummazdım ki Cariye Guan bunları duyup hemen imparatoriçeye yetiştirecek. Sen ve bebeğimiz güvende olduğunuz sürece geriye kalan hiçbir şeyin önemi yok. Hemen emir veriyorum. Rütbeni asilliğe yükseltiyorum. Artık kimse sana el uzatamayacak. Bayan Guan'e gelince emir verdim. Tüm rütbeleri elinden alınacak ve sürgüne gönderilecek. Majesteleri, kardeş Guan bunu bilerek yapmadı. Sadece sizin soyunuzun saflığı için endişelendiğinden bir anlık telaşla hareket etti. Lütfen efendim. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek veliahta zarar vermeye yeltenmek büyük bir suçtur. Bayan Guan'in arkasında duracak bir ailesi yok. Bebeğe bir şey olmasa bile yine de sürgün edilecek. Oysa Cariye Jia bebeğini kaybettiğinde tüm deliller Liu Yanran'ı işaret etmesine rağmen sadece rütbesi düşürülüp hapsedilmişti. Efendim bakın artık uyandım. Gayet iyiyim. Siz de gidip biraz dinlenseniz olmaz mı? Bu gece burada, senin yanında kalacağım. Genç hanım, yarım saattir kitap okuyorsunuz. Biraz dinlenmelisiniz. Onu oraya bırak. Yorgunum. Biraz uyumak istiyorum. Genç hanım şuna bakın. Kanamanız var. Genç hanımın nabzı geçen teşhise göre birkaç kat daha fazla karışmış durumda. Genç hanım size sormam gerek, son zamanlarda bebeğe zarar verebilecek bir şey kullandınız mı? Nasıl olur? Genç hanım bugünlerde sürekli dinlenip bebeğine çok iyi bakıyordu. Hiç dışarı çıkmadı, hatta günlük tüm eşyalarını bile başta bir Hu bizzat kontrol etti. Lütfen genç hanım, vakit kaybetmeden bu durumu İmparatorluk Hastanesi'ne ve Majesteleri İmparator'a bildirin. Belki hala bir geri dönüş yolu vardır. Tabip şu. Doğruyu söyle. Karnımdaki kutsal bebeği koruyabilecek miyiz? Nabzınızın durumuna bakılırsa tüm hastanenin doktorları ellerinden gelenin en fazlasını yapıp bebeği korumaya çalışırlarsa belki 6 aya kadar devam ettirilebilir. 6 ay mı? Genç hanım, şimdi her şeyi bildirmemiz en iyisi. Belki işleri tersine çevirmenin bir yolu bulunur. Bu saatten sonra bildirsek ne işe yarayacak? Eğer sadece 6 aya kadar gidiyorsa demek ki korunması mümkün değil. Bunu bana kim yapmak istiyor? Takviye ilacın reçetesini bizzat başta bir POV yazdı. Kullanılanlar da en kaliteli ve şifalı bitkiler. Son 2 gündeki yemek numunelerini kontrol ettim. Hiçbir sorun yok. Genç hanım, sizin tütsü kullanma alışkanlığınız var mı?
Benim ve genç hanımın tütsü kullanma alışkanlığımız yok. Tüm yollar kapandı. Jaiye Ji, bu aralar yediğimiz içtiğimiz hep bir arada. Senin sağlığında bir terslik var mı? Kötü bir durum yok. Sadece bazen malum günlerim çok şiddetli oluyor. Yarım ay boyunca bir türlü bitmek bilmiyor. Başka da bir şey yok. Tabip şu, bir de Jaiye Ji'ye bakar mısın? Sayın Genç Hanım, Jaiye'nin nabzı size ilk defa muayene ettiğimdeki duruma çok benziyor. Sanki yorgunluktan kaynaklanıyor gibi. Nasıl olur? Buraya genç hanımın yanına geldiğimden beri gayet rahattım. Jaiye Ji, az önce o özel günlerinin şiddetli olduğunu ve bitmek bilmediğini söylemiştin. Bu belirtiler ne zamandan beri var? Sanırım Changchun Sarayı'na gittikten sonraydı. Changchun Sarayı mı? Aslında Changchun Sarayı. İçerisinde tütsü kullanılıyor. Nasıl olur? Cariye şu farklı kokulardan hoşlanmaz. Changchun Sarayı'da tütsü ocağı görmek bile çok zordur. Saray duvarları Huzurunuzda bildirmeliyim efendim. Bu duvar boyasının içinde sadece kireç ve karabiber değil, ayrıca levistikum, buhur, misk otu gibi pek çok farklı bitki karıştırılmış. Hem de miktar hiç az değil. Bu bitkiler soğuk bir tabiata sahiptir. Genellikle kan dolaşımını tetiklemek ve pıhtıyı gidermek için kullanılırlar. Duvarlara sürüldüğünde gün ışığında ısınınca kokusuyla birlikte buharlaşırlar ve siz fark etmeden her gün bu havayı soluyarak aslında görünmez bir şekilde bir kadının rahmini zehirlerler. Bir kadın uzun süre bu kokuya maruz kalırsa hamile kalması imkansız hale gelir. Hamile kalsa bile %90 ihtimalle bebeği kaybeder. Ne kadar zalimce bir yöntem. Birilerinin fark etmesinden hiç mi korkmadı? İlaçlar toz haline getirilmiş, zamanla hava şartları yüzünden 1 yıl kadar sonra tamamen yok olurlar, hiçbir izde kalmaz. Jaiye Ji, Changchun Sarayı'na 1 ay kadar kaldı. Ona kalıcı bir zarar gelmiş midir? Neyse ki sadece 1 ay kalmış, durumu ciddi değil. 2-3 ay dinlenirse vücudu eski sağlığına kavuşacaktır. Güzel. Madem Jaiye Ji'ye kalıcı bir zarar gelmemiş, bu benim için de bir umut demek. Fakat bu bebek doğru zamanda gelmedi. Başkalarının savaşı yine olan masum bebeğime oluyor. Hanımım, sakin olun. Birilerinin asıl tuzak kurmak istediği kişi Cariye şuydu. Hatırlıyorum da Changchun Sarayı yeniletmek İmparatoriçe'nin fikriydi. O değil, o iffetli eşinin işiydi. Duyduğuma göre İmparatoriçe ve Sultanım, Changchun Sarayı'nın tadilatı için emir vermiş, bu yüzden size müteşekkirim. Ben geçenlerde Wutayda'da ana kraliçe ile duadayken saray işlerini iffetli eş yönetiyordu. Yani bu Changchun Sarayı'nın tadilat meselesiyle de bizzat iffetli eş ilgilendi. Olamaz. Bu durumu derhal imparatora bildirmeliyiz. İmparatora mı söyleyeceğiz? Sanki o bana yardım edecekmiş gibi mi konuşuyorsun? O zaman ne yapacağız? Yoksa sultanım bu haksızlığı sessizce sineye mi çekecek? Elbette hayır. Ana kraliçe beni mutlaka koruyacaktır. Sayın sultanım, ben bu durumu gerçekten sindiremiyorum. O zavallı cariye ve onun hanımı hem benim bebeğimin yok olmasına sebep oldular hem de şimdi utanmadan kendisi hamile kaldı. Aptal kadın, sana soruyorum. Bu sarayda en çok kim bir veliahtın doğmasını istemez? Lütfen sultanım bunu bana açıkça söyleyin. Tabii ki kendisi asla çocuk sahibi olamayacak olanlar. Biraz bekle. 3 gün geçmeden birileri bizim yerimize gerekeni yapacaktır. Sultanım, bahsettiğiniz kişi. İmparatoriçe mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Ancak birileri o gebelik ilacının içine fazladan bir şeyler katmak isterse bunu kolaylaştırmak için elimden geleni seve seve yaparım. Saraydan kısa bir süreliğine ayrıldım ama hiç haberim yoktu. Harem buranın bu kadar karıştığından. Duyduğuma göre Kariye Shu, Jariye Jia'nın bebeğine zarar vermiş ve sonra da suçluluk duygusuyla gitmiş. Bu benim yetersizliğim. Sarayı düzgünce çekip çeviremedim. İmparatorluk soyunu koruyamadım. Bunda senin bir suçun yok.
Birileri kötü niyetlerini ortaya koymuş. İmparatoriçe Dul'ya cevap vereyim. Cariye Jia'nın bebeği artık olmasa da sarayda. Bereketini paylaşan başka kız kardeşlerimiz var. O kimmiş? O Cariye Jin... Hayır, şimdi ona Asil Hanım Jin demeliyiz. Aslında bir hizmetçiydi. Şimdi devlet koruyucusu Dükü'nün manevi kızı oldu. Hamileliği de yeni kesinleşti. İmparator tarafından kendisine asilzade unvanı verildi. Manevi kızı mı? Belki de eskiden Zhang Guogong Malikanesi döneminde Cariye Jin çok akıllı ve becerikli olduğu için devlet koruyucusu Dükü'nün takdirini kazanmıştı. Bu durum da işlerin yolunda gitmesini sağladı. Bir cariye ister rütbe alsın, isterse hamile kalsın, mutlaka gelip İmparatoriçe Dul'un huzurunda diz çökmelidir. O sanırım, imparatorun sevgisine güvenerek kuralları hiçe sayıyor. Haberiniz olsun. İmparatoriçe Dul, Yahua Sarayı'dan Asil Hanım Jin dışarıda bekliyor. Size saygılarını sunmak istiyor. İçeri gelsin. Emredersiniz. Hamilelikten dolayı uykusuz kaldım. Bu yüzden biraz geciktim. Lütfen beni bağışlayın İmparatoriçe Dul. O üzerindeki pelerin? Hekim bana tembihledi. Hamileyken rüzgar almamam gerekiyormuş. Bugün de hava çok rüzgarlı. Ben de bu yüzden kendimi korumak için bir pelerin aldım. Bu ne cüret? Bu kar tilkisi, kürkü, İmparatoriçe Dul ibadet ederken canlıların incitilmesine karşıdır. Sen bu kürk ile İmparatoriçe Dul'ya saygı sunmaya gelerek, bilerek mi huzurunu İmparatoriçe Dul'un manevi yolunu bozmak istiyorsun? Bilmiyordum. İmparatoriçe Dul, lütfen bağışlayın. Bu pelerini bana imparator hediye etti. Ben sadece sıradan bir parça olduğunu sanmıştım. Size saygısızlık edeceğimi hiç düşünmemiştim İmparatoriçe Dul. Lütfen beni affedin. Hizmetçilikten yükselme konusunda uysal eş en deneyimli olanımız. Bize bu işlerin püf noktalarını anlatsana. Ben de katılıyorum. Bu tür kötü örneklere izin verilmemeli. Burada böyle örnekler varken diğer cariyeler de bunlara özenir. İleride herkes görevini yapmak yerine gözlerini sadece imparatora dikerse işte o zaman halimiz yaman. Ana kraliçem, Asil Hanım Jin hala diz çöküyor. Ayağa kalkmasına izin verseniz olmaz mı? Alt tarafı kısa bir süre diz çöktü. Hemen canı mı yanacak? Ben ona bu şekilde bir ders vermek istiyorum ki gelecekte kurallara uymayı öğrensin. Çabuk bakın. Yerde kan var. Küçük hanım uyandı. Nihayet uyandın. Evladım, uyandın mı? Hepsi benim hatam. Tamamen benim hatam. Hatamın farkındayım. Lütfen İmparatoriçe Dul, beni bağışlayın. Kalkma lütfen. İyice dinlenmelisin. Vücudunu toparlaman her şeyden önemli. Bünyenizin bu kadar zayıf olduğunu bilmiyordum. Sizi o kadar uzun süre diz çöktürdüğüm için hepsi benim hatam. Çocuğumuz gitti mi? Yine çocuklarımız olacak. Bu nasıl olur? Hükümdarım. Eskiden bir hizmetçiydin. Her gün çok çalışırdın. Bu da vücudunu bitkin düşürmüş. Daha geçen gün gebe olduğunu anlaşıldığında kanama yaşamamış mıydın? Bebeği koruyamamış olsak da vücuduna iyi bakarsan tekrar çocuğumuz olacaktır. Vücut bitkinliği mi? Nasıl olur? Bebeği kaybetmem için verilen ilaç Şupingan tarafından duvardaki listedeki bitkilerle hazırlanmıştı. İçtikten sonra 1 saat içinde etkisini gösterecekti. Böyle bariz bir belirtiyi hekimlerin anlamaması imkansız. İşe yaramazın biriyim. Çocuğu koruyamadım. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Hükümdarımızın beni bu zavallı halde görmesini istemem. Pekala. Hanımınıza iyi bakın. Emredersiniz. Anlam veremiyorum.
bu bebeği koruyamayacağımıza kendimizi zaten hazırlamıştık. Ancak sebebini bilmediğim bir şekilde tüm o hekimler vücudunuzun çok güçsüz olduğunu söylediler. Yoksa İffetli eşin her şeye gücü yetiyor da herkesi parmağında mı oynatıyor? Bu işte kesinlikle bir tuhaflık var. Ellerin neden bu kadar soğuk ve yüzün de pek solgun görünüyor? Önemli bir şey değil. Az önce Supingan yine kanama belirtileri olduğunu söyledi. Hatta benimle alay etti. Hanımefendiye zarar vereceğinden korktuğum için hanımefendinin içmesi gereken bebekten kurtulma ilacını bile önce tadıp tadına baktığımı söyledi. İmparator dün akşam yemeği için buradaydı. Saray mutfağına kocaman bir sofra hazırlatmıştı. Ben hepsini bitiremedim, birazını sana ayırmıştım. Onları yedin mi? Elbette yedim. Onlar imparatorluk yemekleriydi. Hepsini bitirdim. Anladım. Şimdi her şeyi anladım. Hanımefendi. Caiji'yi en başından beri yanlış düşünüyormuşuz. Cariye Shuin bir bebek sahibi olmasını istemeyen kişi hiçbir zaman İffetli eş değildi. Öyleyse kimdi? İmparatordu. İmparator mu? Tüm saray halkını sessizliğe mahkum edebilecek tek kişi imparatordur. Bu Şupingan saray hastanesinde sadece bir çırak, önemli olaylara dahil edilmiyor. Aksi halde başka kim bana gerçeği anlatabilirdi? Eğer yanılmıyorsam, dünkü imparatorluk yemeğinin içinde de aynı malzemeler vardı. Demek ki ben o yemekleri yediğim için kanamam daha da şiddetlendi. İmparator aslında Gariye Shui'yi engellemeye çalışıyordu. Ama kazara sizi yaraladı. Sizden gizleyerek bebeği erkenden aldırıp hasarı en aza mı indirmek istedi? Alın bunu ve yakın. Ama bunlar hanımefendinin bebeği için elleriyle diktiği kıyafetler. Neden yakmak istiyorsunuz? Buna bakmak sadece eski acıları hatırlatır. Ne gerek var? Hanımefendi dün bütün gece ağladı. Gözleri şişene kadar ağladı. Ama imparator anlamasın diye sabah erkenden makyajla gizlemeye çalıştı. Gerçekten anlayamıyorum. Bu kadar üzgünken neden imparatora söylemiyorsunuz? Cariye Jia bebeğini çoktan kaybetti. İmparator zaten yeterince kederli. Şimdi neden onu daha fazla üzeyim ki? Kendinize neden böyle yapıyorsunuz? Ben hiç de acı çekmiyorum. İmparatoru ilk gördüğüm andan beri ona aşığım. Ben sadece bir hizmetçiyken onun eşlerinden biri olma onuruna erişmek hayal bile edemeyeceğim büyük bir şanstı. Belki de şansı az olan biriyimdir. Bu şansı taşıyamadığım için bebeği kaybettim. Bu giysinin işlemeleri çok güzel. Neden onu yakmak istiyorsun? Çık dışarı. Efendine iyi bak. Bunları onun için sakla. Bebekten kurtulmuş olman ne? Senin suçun. Ne de İmparatoriçe'nin suçuydu. Tüm sorumluluk bende. Seni gerçekten seviyorum. Bu sadece geçici bir heves değil. Bundan sonra asla bana layık olmadığını söylemeyeceksin. Sana mevki verdim ve rütbeni yükselttim. Sana olan hislerimi anlatmaya bunlar hala yetmedi mi? Eğer buraya sana bizzat ilacını getirmeye gelmeseydim, az önce duyduklarımı asla işitemezdim. Ayrıca beni ne kadar çok düşündüğünü asla öğrenemezdim. Daha ne kadar benden gizleyecektin? Majesteleri, kulunuz. Emrimdir. Asil Hanım Jin rütbesi derhal gariyelik Jin yapılsın. Emriniz olur. 2 gün sonra İmparatoriçe annenin doğum günü ziyafeti var. Kendisi büyük kutlamalardan pek hoşlanmaz. Fakat sizler hediye sunmak için aylardır emek harcıyorsunuz. Merak ediyorum da hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Eminim yine klasik sanat eserleridir. Her yıl aynı şeyler. Hiçbir yenilik yok. Bugün bu Feng Luan Sarayı tütsüsü
Neden bu kadar ağır kokuyor? Acaba kariyelik cin hangi sanat dalında ustadır? Ben pek bir şeyde usta sayılmam. Cariyelik cin çok mütevazısınız. Daha birkaç ayda benimle aynı seviyeye geldiniz. Majestelerinin size ne kadar değer verdiği belli. Muhakkak sıradan olmayan bir yeteneğiniz vardır. Haksız mıyım Cari Rong? Artık cariyelik cin çok gözde. Yakında Yahua Sarayı'daki konumun tehlikeye girebilir. Yeter artık. Sözlerinize dikkat edin. Bunun yerine enerjinizi doğum günü ziyafetine saklasanız daha iyi olur. Vakit de bir hayli geç olmuş. Hepiniz gidip son hazırlıklarınızı tamamlayın. Sultanım, şu cariye Cia saraya girdiğinizden beri size her türlü zorluğu çıkardı. Sessiz kalmanıza dayanamıyorum. Aynı şekilde bebeğini kaybettiği halde her gün gözyaşı döktüğü için majesteleri ondan usandı. Benim böyle sevilmem elbette canını yakıyor. Sultanım, yüzünüze bakın. Daha yeni cariye rütbesine yükseldim ama birileri şimdiden sabırsızlanmaya başlamış. Arz ederim sultanım. Sadık kulunuzun kanaatince bu durum sıradan bir kızamıkçık gibi görünmüyor. Sultanımın kullandığı ilaçta bir miktar öküz dili otu var. Bu madde dalsız tütsüyle etkileşime girerse belirtisi vücutta yayılan kızarıklıklardır. Sultanım, acaba herhangi birinin üzerinde farklı bir koku aldınız mı? Sultanım, bugün kraliçenin sarayındaki tütsünün kokusu tam da böyleydi. Demek bunu yapan kraliçeydi. Sultanım, ilaç hazır. Bu ilacı kullandığınızda yüzünüzdeki kızarıklıklar hemen geçecektir. Öyle mi? Artık asla acı çekmek istemiyorum. Sultanım, İmparator sizi görmeye gelmek üzere. Bu. Şimdi anladım. Sultanım, İmparatorun sizi görmesini ve size daha fazla şefkat duymasını istiyorsunuz. Evet. İmparator birazdan gelecek. Bu yüzden sen çıkarken bugün onu görmek istemediğimi söyle. Görmeyecek misiniz? Hemen gidip sultanım için yenilerini getiriyorum. Solmuş bir çiçek çirkin görünür. Onu bir kenara atmanız gerektiğini bilirsiniz. Sırf çirkin diye kimse ona şefkat beslemez. Söylesene. İmparator beni bu halde gördüğünde bana ne kadar acır? Madem öyle, sultanım ilacı sürerseniz, imparatorun görmesinden de korkmanıza gerek kalmaz. Yarından sonraki gün ne günü? Ana kraliçenin doğum günü. Ana kraliçenin doğum gününde saraydaki herkes varını yoğunu ortaya koyacaktır. Peki ben ne yapabilirim? En iyisi bu durumu bir mazeret yapıp sessizce geri çekilmek. Tabiplerden vücudunda kızarıklıklar çıktığını duydum. Şimdi biraz daha iyi misin? İlacımı kullandım. Dinleniyorum. Neden kapıyı açmıyorsun? İzin ver, içeri girip sana bir bakayım. Majesteleri, dışarıda rüzgar çok sert. Böyle telaşla geldiniz. Eğer soğuk alırsanız bu benim hatam olur. Lütfen şimdilik geri döner misiniz? Buraya sırf seni düşündüğüm, senin için endişelendiğim için geldim. Sana bir kez bakmama izin ver. İyi olduğunu görürsem içim rahat edecek. Lütfen bu kuluna acı majesteleri. Bir kadının en önemli şeyi güzelliğidir. Bu halimdeyken sevdiğim adamın beni görmesini istemiyorum. Umurumda değil. Ama benim umurumda. Genelde diğer cariyelerin başı bile ağrısa bunu bana haber uçurmak için 800 kere haberci gönderirlerdi. Sadece o, beni kapı dışarı etmeye cesaret ediyor. O zaman güzelce dinlen. Sana semptomlarını hafifletmesi için ilaç göndereceğim. Hanımım, majesteleri Kariyelik Jin'in yan binasına gitti. Ama Kariyelik Jin görünüşe göre onun içeri girmesine izin vermemiş. Küçük hanımım, majesteleri tam 3 aydır isminizi seçmedi. Hiç mi endişelenmiyorsunuz? Endişelensem neye yarar? Ata derdi ki, güzellik bir kadının en keskin silahıdır. Eğer güzellik giderse adamın aşkı da biter.
Yüzümde yaralar çıktı. Bu paslanmış bir silah gibi artık bir işe yaramaz. Ama Bu seferki imparatoriçe anne doğum günü şöleni tamamen iffetli eş tarafından düzenleniyor. Cariyelik Jin, şölene katılamayacağımı ona söylememi istiyordu değil mi? Hanımım, bu doğum günü hazırlıkları gerçekten olağanüstü görünüyor. Kraliçenin o meşhur şölenleri bile sanırım bu kadar görkemli olamazdı. Ben en çok şu fakir ve rüküş görüntülere dayanamıyorum. Madem bu şölen imparatoriçe anne içindir, tabii ki her şey en şerefli şekilde olmalı. Ekselansları Lady Zen, sarayımdaki çariyelik Jin biraz rahatsız olduğu için bugün şölene gelemeyecek. Nesi varmış yine? Bünyesi zayıf olduğundan soğuk algınlığına yakalandı. Dün onu görmeye gittim. Durumu bayağı ciddi görünüyordu. Yüzünde tek bir sağlam yer kalmamış. Öyle mi? Yoksa senden daha mı kötü durumda? Bu kadar uğursuz bir şeyin benim kulaklarımın pasını silmesine izin verilemez. O talihsiz görüntüsüyle gelip de sakın majesteleri ana kraliçeyi rahatsız etmesin. Hanımefendimiz lütfen düşünün. Eğer onu herkesin önünde rezil edersek, tıpkı zamanında uysal eşi cezalandırdığımız gibi. Bak, bunu bana iyi hatırlattın. Biri gelsin, gidip o kötü kadına deyin ki, bu benim fermanımdır. Gerekirse yerde sürünerek, yine de buraya diz çökerek gelecek. Liar, Yahua Sarayı'ya git ve o pisliği hemen buraya getir. Emredersiniz. Huzurunuzdayım Çaryejin. Cariye Jia ve ekselansları Lady Zen'un emirleriyle sizi ziyafet için Çonghua Sarayı'ya davet etmeye geldim. Ama ben Cariye Rong'dan izin almıştım. Burada bir yanlış anlaşılma mı var? Cariye Rong sizin için izin aldı ama. Ana kraliçenin doğum günü ziyafeti ekselansları Lady Zen tarafından düzenleniyor. Ekselansları Lady Zen'un kararı şudur ki, diğer herkes gelmeyebilir ama. Tek bir kişi hariç, siz bugün mutlaka orada olmalısınız. Madem öyle, biraz hazırlanmam için izin verir misin? Sonra seninle geleyim. Saate bakmıyor musunuz? Vaktin ne kadar geç olduğunun farkında değil misiniz? Boşa harcayacak vaktimiz yok. Seni gidi. Caiji. Tamam, seninle geliyorum. Majesteleri ana kraliçenin doğum gününü kutlar, kendilerine sağlık ve uzun ömürler dilerim. Çok güzel. Lütfen kalk ve yerine otur. Zaten kulağıma gelmişti. Ekselansları Lady Zen'un gökkuşağı ve tüy kıyafet dansının bir melek kadar büyüleyici olduğu. Şimdi bakıyorum da. Hakikaten eşsiz bir güzellikte. Harika. Sevgili eşimin dansı iyice mükemmelleşmiş. Majesteleri ana kraliçe size hediyesini sunmak için bekleyen biri daha var. Kardeşim de size özel bir hediye sunmayacak mıydı? Ben... Az evvel, ekselansları Lady Zen'in gökkuşağı dansı gerçekten herkesi büyüledi. Kardeşime dikkatle baktım. Anlaşılan o da bir usta. Neden herkesin önünde bir dans sergilemeyip majesteleri ana kraliçeyi eğlendirmiyorsun? Ben... Bu mütevazı yeteneğimi sunmaktan onur duyarım. Ana kraliçeye sonsuz sağlık ve uzun ömürler dilerim. İzin verildi.
cadı böyle bir yeteneği nasıl gizlemiş? Bu dans gerçekten şaşırtıcıydı. Yaptığım sadece beceriksizce bir taklittir. Majesteleri lütfen kusuruma bakmayın. Böylesine yaratıcı bir gösteri asla beceriksizce olamaz. Cari Zen, sen ne dersin? Dans konusunda en iyi sensin. Kardeşim üstün bir yeteneğe sahip. Az önceki dansı son derece büyüleyiciydi. Pislik, tüm ilgiyi üzerime çekmeye nasıl cüret edersin? Kardeşim, dansın cidden harikaydı. Gel şerefine bir kadeh içeyim. Pek kendimde değilim. Bu yüzden uygun olmaz. Seni gidi. Siz Hastalığımı size bulaştırmaktan korktuğum için lütfen beni bağışlayın efendim. Duyduğuma göre geçenlerde kurdeşen dökmüşsünüz. Nasıl oldu da bu kadar çabuk iyileştiniz? Hekimbaşı doğru tedaviyi uyguladı. Dün ilacı içtikten sonra iyileşmeye başladım. Boşuna bu doğum günü ziyafeti için koşturmuşum. Meğer sıradan bir hizmetçinin önünü açmışım. Görüyorum ki imparator biraz çakır keyif olmuş. Yahua Sarayı buraya en yakın yer. Bu yüzden bu gece İmparator Kariyelik Jin'in yanında kalsın. Majesteleri, benim sarayımda sabah erkenden hazırlattığım ayılma çorbası var. İsterseniz benim yanıma gelin. Şu anda hedef tahtası olmak istemiyorum. İffetli eşin sarayındaki ayılma çorbası bulunmaz bir tarifle yapılır. Majestelerinin son zamanlarda devlet işleri çok yoğundu. İffetli eşin çorbasından içerseniz rahatlayıp huzurla uyuyabilirsiniz. Pekala. Bugün çok yoruldun sevgili eşim. Bu çorba senin nezaketin, bu gece senin sarayında kalacağım. Sen de bugün yoruldun, hadi gidip dinlen. Yorgun değilim efendim. Sadece bugün sizin adınıza hep endişelendim. Bugün gerçekten çok tehlikeliydi. Zor bir zaferdi ama sonuçta kazandık. Bugün hepsi sizinle dalga geçmeyi bekliyordu. Peki ne oldu? Sonunda kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Böylece verdiğiniz emeklere ve uzun süre çalıştırdığınız dansınıza değdi. Yine de İffetli eş size bu yüzden kızar mı? Hasta olduğumu, ziyafete gelemeyeceğimi söyledim ama çağrıyıcıya gitmem için beni zorladı. Yetenekli olmadığımı, imparatorun önünde rezil olmak istemediğimi belirttim. Ama yine de çağrıyıcıya dans etmem için beni zorladı. Her adımda mecbur bırakıldım, yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bugün İffetli eşin rezil olmasının benimle ne alakası var? Beni kim zorlamıştı? İffetli eş mutlaka ona bunun hesabını soracaktır. O vakit gelince biz sadece arkamıza yaslanıp izleyeceğiz. Sana verdiğim görevi gerçekten böyle mi yapmalıydın? Efendim lütfen bağışlayın. Ben sadece Diz çök. Senin gibi bir aptal. Tüm saygınlığımı yerle bir etti. Eğer senin gibi bir aptal olmasaydı, o basit hizmetçi tüm sarayın önünde kendini nasıl bu kadar öne çıkarabilirdi? Efendim, kötü bir haber var. 1. Prens'in başına bir şey geldi. Ne dedin sen? Efendim, lütfen gidip kendiniz görün.
bizim bebeğimize zarar vermeye çalışır? Saray hekimi henüz araştırıyor. Hemen kötüye yorma. Hükümdarım, siz de gördünüz. Kianer'in ağzından ve burnundan koyu bir kan geldi. Belli ki zehirlenmiş. Kianer benim canım, her şeyim. Ona kötü bir şey olursa ben nasıl yaşarım? Hükümdarım, bendeniz 1. prense yarım kase kül suyu içirip 1. prensin midesindekileri boşalttım. Şimdilik hayatını kurtardım. 1. prensin durumuna bakılırsa gerçekten bir zehirlenme belirtisi var. Hangi zehir? Henüz bilinmiyor. 1. prensin midesinden çıkanlar arasında zehirli bir maddeye rastlamadık. Affınıza sığınarak soruyorum, Ekselansları Lady Zen, bugünlerde 1. prense herhangi bir ek gıda verildi mi? Kianer son hastalandığından beri İmparatorluk Hastanesi her şeyi durdurmamı istedi. Ek gıdaları kestik. Sadece süt annesi emziriyordu. Kesinlikle sütte bir sorun var. Az önce süt annenin yediklerini ve durumunu kontrol ettim. Her şey normal görünüyor, herhangi bir zehir izine rastlamadım. Aramaya devam edin. Emredersiniz. İşini nasıl yapıyorsun sen? Lütfen beni dinleyin efendim. Ben bugün hep 1. prensin yanındaydım. Süt annesi dışında hiç kimse 1. prense yaklaşmadı. Hata nerede anlayamadım. Gerçekten bir boşluk aranmış ve bundan faydalanılmış. Li Dekwan. Buna karışan tüm hizmetçileri yan saraya götürün ve hepsini sorgulayın. Emriniz olur. Cariye Cia, söyle bana. Şu 1. prens denen kişi gerçekten hayatta kalabilir mi? Ya işler kötü giderse? Majestelerinin hiç erkek varisi yok. Gelecekte bir erkek evlada hamile kalan biri olursa, onun değeri paha biçilemez olmaz mı? Sana gerçekten inanamıyorum. Hiçbir şey yokken ortada nasıl böyle hastalanabilirsin? Bebeğini kaybettiğinden beri her gün odanda dinleniyordun. Anlamıyorum, bu hastalığı nasıl kaptın? Bendeki bu hastalık bana Caiji tarafından geçti. Önce Caiji'ye soğuk algınlığına yakalandı. Onu ziyarete gittiğimde dalgınlıkla onun çay fincanını kullandım. Hiç beklemiyordum ama daha o akşam kendimi kötü hissetmeye başladım. Gerçekten çok garipsin. Artık bir hanımefendi oldun. Hala neden eski hizmetçi günlerini anımsıyorsun? İlginiz için teşekkür ederim abla. Ben de tahmin etmemiştim. Sadece bir kez fincanı kullanmakla bu hastalığın bana bulaşacağını. Hastalık ağızdan girer derler ya. Artık anladım ki sadece yediklerine değil, günlük eşyalarına da dikkat etmen gerekiyormuş. Sana ne oldu? Saç tokam nerede? Hanımefendim, bu sabah çok acele çıktınız. Tokanızı takmamıştınız. Hayır, taktığımdan eminim. Kesinlikle biraz önceki mekanda düşürdüm. O bana annemin hatırasıydı. Kaybolmasına izin veremem. Gidip aramalıyım. Hanımlar, siz burada dinlenmeye devam edin. Bir de tantana yapıyor. Neyse, ben de yoruldum. Artık geri dönüyorum. Majesteleri, bulduk. Tıpkı Lady Jiapi'nin dediği gibi, süt annenin çamaşırına sürülmüş olan şey, morsalkım tohumu özü. Morşalkım mı? O bitki tırmanmayı sever. Bahar ve yaz gelince birçok çardağı sarıp sarmalar. Görünüşü çok huzur vericidir. Gerçekten zehirli olabilir mi? Açık konuş. Morsalkım çiçeği zehirli değildir. Fakat tohumları son derece tehlikelidir. Eğer özü çıkarılırsa, 1 ya da 2 tane bile bir bebeğin gitmesine neden olabilir. Süt annenin çamaşırına birisi bu zehirden sürmüş, 1. prens ise bunu ister istemez yutmuş. Efendim? Zehiri koyan kişi? Besbelli ki Kianer'in işini bitirmek istiyor. Bize sahip çıkmalısın. Bu hainliği yapan asıl suçluyu bulmalısın. Böylesine kötü kalpli birini bir gün bile burada tutarsak saray nasıl huzura erebilir?
Majesteleri, bu konuyu derinlemesine araştıracağıma, iffetli eş ve 1. prens için adaleti sağlayacağıma söz veriyorum. İmparatoriçe, bu son günlerde sarayda peş peşe olaylar çıkıyor. Bir kraliçe olarak görevini ihmal ettin. Sizi hayal kırıklığına uğrattım ama lütfen bana bir şans verin. Bu olayı aydınlatıp kendime affettireyim. Sultanım 1. Prens'in 2 süt annesi, iffetli eşin adamları tarafından zorla götürüldü. Olacak iş değil. Hangi yetkiyle beni çiğneyip saray görevlilerini sorgulamaya cüret ediyor? Çengel Sarayı'ya git ve emrimi ilet. İffetli eş derhal o insanları teslim etsin. Emredersiniz. Emre gerek kalmadı. O insanlar artık yok. Kraliçe Hazretleri, yoksa benden? Onları buraya Fengluan Sarayı'na getirtmemi mi isteyeceksiniz? Ne diyorsun sen? İffetli eş. Senin gözünde yasaların hiç mi hükmü yok? Nasıl olur da yetkiniz olmadan birini cezalandırmaya cüret edersin? Majesteleri kraliçe, ne kadar da hoş konuşuyorsunuz. Ben birkaç hizmetçiyi cezalandırmak istersem sizden izin mi alacağım? Çiyanların zehirlenmesine neden oldular. Başlarına ne gelse azdır. Sadece o hizmetçilere. Şunu göstermek istiyorum. Oğlumun kılına zarar vermenin bedeli ağır olur. Peki süt anne her şeyi dürüstçe anlattı mı? Dün gece buradan geçen tek hizmetçi oydu. Ayrıca elbiselere dokunma ve onlarla temas etme ihtimali olan tek yabancı da oydu. İffetli eş. Beni bu işe alet etmeye mi çalışıyorsun? Asla haddim değil. Ancak saraydaki herkes şunu çok iyi bilir ki bazı insanlar kendileri bir evlada sahip olamadıkları için başkalarının çocuklarını kıskanırlar. Görüyorum ki 1. Prens'e iyi bakamıyorsun. Belki onu Fengluan Sarayı'na göndermeliyiz. Oğluna bizzat ben ilgileneceğim. Asla buna izin vermem. İmparator Kianer'i o kadar çok seviyor ki onun benden, yani kendi öz annesinden ayrılmasına asla müsaade etmez. Hükümdarımız majesteleri teşrif ettiler. Sadakatimizle selamlıyoruz majesteleri. Majesteleri, kraliçe hazretleri, bebeğimi benden koparmak istiyor. Lütfen buna bir dur deyin. Kendi başınıza ceza vermeye çalıştığınızı duydum. Sadece yükünüzü hafifletmek istemiştim. Kianer'in zehirlenmesine neden oldular. Şu kadını buraya getirin. İtiraf edeceğim. Her şeyi itiraf edeceğim. Yalvarırım artık cezalandırmayın beni. Majesteleri, o süt anne Sun soyadı daha fazla baskıya dayanamadı ve her şeyi itiraf etti. Büyük prense tuzağı kuran Cariye Jia'ymış. Cariye Jia mi? Lier, ne yaptığını sanıyorsun sen? Size tüm kalbimle hizmet ettim. Şimdi ise cezalandırılmam için beni gönderdiniz. Beni kaderime terk ediyorsunuz. Bunun tek bir anlamı var. Beni susturmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Neler saçmalıyorsun sen majesteleri? Efendim bana iftira atılıyor. Majesteleri. Hükümdarım, kraliçem, büyük prense zarar vermem için talimatı bana Cariye Jia verdi. Emri sana Cariye Jia'nın verdiğini mi söylüyorsun? Neden böyle bir şey yapsın? Hanımım bebeğini kaybettiğinden beri çok hassaslaştı. Ekselansları Lady Zen ise çok küstahça davranıp sürekli öfkesini ondan çıkardı. Hanımımın içindeki kin gün geçtikçe büyüdü. Özel anlarımızda hep şikayet ederdi. Diyordu ki, İffetli eş sadece büyük prensi doğurduğu ve ailesinin gücüne dayandığı için o mevkide. İffetli eşin yıllarca üzerinde baskı kurduğunu, kendi çocuğu artık yokken bile ona karşı her gün gülümsemek zorunda olduğunu söyledi. Bu yüzden sonunda kökten bir çözüm istedi. Biliyordum. Ana kraliçenin ziyafetinde neden özellikle Çariyelik Jin'in dans etmesini istediğini. Demek Çariyelik Jin'i kullanıp İffetli eşin konumunu sarsmak istedin. Görünüşe göre İffetli eşe karşı uzun süredir bir kin besliyormuşsun. Acaba o 2 süt anneyi de daha önceden sen mi ayarlamıştın? O zehrin oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ben masumum efendim. Majesteleri. Seni kötü kadın. Eğer sen yapmadıysan zehrin eşyanın üzerinde olduğunu nereden biliyordun? Sırf işlerin sarpa sardığını gördüğün için şimdi konuşuyorsun.
Bunca yıldır size hizmet ettim. Ama sonunda beni bir kenara fırlatılan bir çöp gibi gördünüz. Kalbimi çok kırdınız. Sadece kraliçemden bir dileğim var. Lütfen bu olay aileme zarar vermesin. Bunun bedelini kendi hayatımla ödemeye hazırım. Hükümdarım. Biri bana kesinlikle tuzak kurdu. Majesteleri. Efendim, Seni suçlamak için kendi canından bile vazgeçti. Hala neyi savunmaya çalışıyorsun? Li Degwan, Emredin efendim. fermanımı duyurun. Cariye Jia, imparatorluk soyuna kastetmiştir. Bu suçun cezası en ağırıdır. Onu karanlık odaya götürün ve gereğini yapın. Emriniz olur efendim. Öksürüğünün henüz geçmediğini bildiğim için mutfağa özellikle acı eklememelerini söyledim. Hadi hemen tadına bak. Gerçekten de en iyi kalite yak etiymiş. Tam kıvamında, ne çok yağlı ne de sert. Abla ile birlikte kalarak gerçekten ağzımın tadını buldum. Ana kraliçenin doğum günü ziyafetinde senin adına izin almıştım. Fakat iffetli eşinin aniden seni zor durumda bırakacağını tahmin etmemiştim. Bu olanlar yüzünden kendimi gerçekten mahcup hissediyorum. Ablaya sadece minnettarım. Eğer abla bu konu yüzünden kendini kötü hissediyorsa asıl hata benim demektir. Efendim. 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 Saray İşleri Bürosu'ndan birileri geldi. Yoksa imparator beni mi çağırıyor? Cariye Jin, İmparator bu gece sizin mührünüzü seçti. Müsaadenizle çekiliyorum. Kardeşim hazırlansan iyi olur. Geç kalmak istemezsin. Hanımım, az önce yanlışlıkla makyaj çekmecesini devirdim. Bütün o pudralar yere dökülüp mahvoldu. Hemen İçişler Dairesi'ne gidip yenilerini alıp geleceğim. Oraya gidip gelene kadar nasıl yetişeceksin? Bende her türlü makyaj malzemesi var. Eğer kardeşim için sorun olmazsa burada hazırlanabilirsin. Guli, çabuk hazırla her şeyi. Kardeşimin makyajını bizzat ben yapacağım. Peki efendim. İşte bitti. Efendim, bu pudra harika kokuyor. Cildim çok kuruydu. Neyse ki kraliçe beni düşünüp bu ballı armut pudrasını hediye etti. Kraliçe dedi ki, bu pudra cildi nemlendirir. Yüzüne sürdüğünde tüm gün boyunca ne yağlanır ne de makyajın bozulur. İmparatora birazdan söyleyeceğim. Bugünkü bu muazzam makyajı bana Rahibe Rongin yaptığını. İmparatorun benimle alay edip kardeşimi çirkinleştirdiğimi söylemesini istemem. Teşekkür ederim efendim. Efendimiz, lütfen yüzünüzdeki makyajı hemen temizleyin. Aceleye gerek yok. Cariye Rong dışarıda bizi izliyor. Biselinde şere izeyne amar. Makyajsız dışarı çıkmam pek uygun olmaz. O zaman tahtrevana bindiğinizde iyice temizlemiş olmalısınız. Ya bu makyajda bir sorun varsa? Eğer kullanmama cüret edebiliyorsa incelenmesinden de korkmuyordur. Batı bölgeleri iklimi çok kuru. Buraya başkente geldiğinden beri cildi giderek kötüleşti. Yüzündeki yaraların neden hiçbir şekilde iyileşme belirtisi göstermediğini, aksine neden daha da kötüleştiğini merak ediyorum. Efendimiz, yani bu armut tozunda bir sorun olduğunu mu söylüyorsunuz? Ama bunu kraliçe hediye etmişti. Sırf kraliçenin hediyesi olduğu için kimse araştırmaya cesaret edemiyor. Hemen şu pinganı kontrol ettireceğim. Ellerin neden bu kadar soğuk? Hasta olduğunu biliyorum. Dışarı çıkarken üzerine neden kalın bir şeyler almadın? Majesteleri sizi görmek için o kadar acele ettim ki hiçbir şeyi gözüm görmedi. Jiner'ün elleri çok yumuşak ve zarifti. Ne zaman böyle nasır bağladı?
Son günlerde sık sık yazı pratiği yapıyorum. Ayrıca konumum biraz hassas. Majestelerinin sevgisine mazhar olup da kendimi geliştirmezsem, tüm gün sadece keyfime bakarsam, diğer insanlar bunu öğrendiğinde sizin yanlış kişiyi seçtiğinizi düşünmezler mi? Ciner, senin bu düşünceli yanın benim için paha biçilemez bir hazine gibidir. Majesteleri, hastalığım henüz tam geçmedi. Hastalığımı size bulaştırmaktan korkuyorum. Hasta olduğunu biliyorum ama seni görmeyi çok istedim. Bu gece burada kal. Henüz tam iyileşmediğin için seni zorlamayacağım. Sadece yanımda olman yeterli. Peki ya sizinle şakalaşmak ve size takılmak isteyen bensem? O zaman bir dene bakalım. Majesteleri, Ekselansları Lady Zen dışarıda huzurunuza çıkmak istiyor. Git ve ona söyle. Bu gece için Çariyelik Jin'in ismini seçtim. Majesteleri, Ekselansları Lady Zen gitmemekte direniyor, sarayın önünde diz çökmüş vaziyette. Bugün ne olursa olsun sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Beni tehdit mi etmeye çalışıyor? Benimle gel, gidip şuna bir bakalım. Ekselansları Lady Zeyn'e saygılar sunarım. 1. Prens sarayda yetiştirilmek üzere gönderildi. Onun öz annesi İffet'le eş ise artık yerinde duramıyor. Vakit çok geç oldu. Ne yapıyorsun? Majesteleri, ben Yunkian olmadan yapamam. Sadece geçici olarak. Sarayda büyümesi için gönderildi. Eğer onu özlersen, istediğin zaman saraya gidip onu görebilirsin. Majesteleri, ben en üst mertebedeki eşinizim. Benim çocuğum. Benim yanımda büyümeli. Kraliçe Hazretleri tüm saray işleriyle ilgileniyor. Bu veliahtın yetiştirilmesi meselesi için Kraliçe Hazretlerinin yorulmasına hiç gerek yok. Fakat sen de Yunkian'a iyi bakamadın, değil mi? Tam da İmparatoriçe'nin dediği gibi, Yunkian senin yanındayken hep hastalanıyordu. Yunkian çocukluğundan beri narin. Sen de çocuğumuzun acı çekmesini istemezsin, değil mi? Pekala, daha fazla konuşma. İzninizle çekiliyorum. Sultanım, bu Cari Rongin bal özü tozunda sahiden bir sorun mu var? Yavaşça anlat. Acele etme. Ihsupingan diyor ki, bu bal özlü tozun içine kurşun tozu karıştırılmış. Kurşun tozu beyaz renklidir. Lekeleri gizleme gücü çok yüksektir. Fakat önceki dönemlerde kullanımı yasaklanmıştı. Çünkü bu kurşun tozu zehirlidir, yüzde yaralar çıkmasına sebep olur. Uzun süre kullanımı insanı öbür dünyaya bile gönderebilir. Sultanım, gidip Gariyue Rong'e bunu haber vermeli miyiz? O zaten biliyordu. Şu an imparatorun yeni gözdesiyim. Eğer benim yüzümde onunki gibi mahvolursa, imparator kesinlikle hekimleri çağırıp beni iyice kontrol ettirecektir. O vakit artık hiçbir şeyi gizleyemezler. Gerçekten kurnazca, ellerini kirletmeden iş bitirmeye çalışıyorlar. Buraya neden geldin? Dün sultanımın üzgün olduğunu görünce ziyaretinize gelmek istedim. Amma da iyi kalpliymişsin. Fakat dünden bahsetmişken aslında sormak istediğim, senin yüzün nasıl böyle pürüzsüz kalabiliyor? Kıdemli Cariye Rong tenimin donuk göründüğünü söyleyip özel olarak bu bal özlü tozu cildimi düzeltmem için gönderdi. Cildin bembeyaz ve kusursuz kalmasını sağlıyormuş. Bal özlü toz mu? Onu imparatordan 3 kez istedim ama bana vermedi. İmparatoriçe gerçekten bunu sana mı verdi? O cadı Gariyue Rong. Sen bugün buraya sadece hava atmaya gelmedin, değil mi? Af dilemeye geldim. Yerini bilmen güzel. Fakat gerçekten sanıyor musun ki bu ufak tefek şeyler benim gönlümü almaya yeter? Her yıl Ekim ayının başında imparatorluk kafilesi yola çıkar, Kaplıca Köşkü de soğuktan kaçmak için giderdi. Aslında asilzade rütbesi ve üzerindeki tüm cariyeler bize eşlik edebilirdi. Ancak bu yıl haremin masrafları biraz arttı
Üstelik imparator her zaman tutumlu olmamızı ister. Bu yüzden ben de karar verdim. Bu yıl yolculuğa sadece cariye rütbesinden daha yüksek olan hanımlar katılacak. Geri kalan cariyeler sarayda kalacaklar. Zamanı gelince İçişleri Dairesi'nden ısınmak için kömür talep ederiz. Seni pislik! Bu kadar ileri gitmiş olamaz değil mi? İffetli eş, ne yapmaya çalışıyorsun? Bak ne hatlar yemişsin. Bu aptalca şey nasıl olur da iffetli eşte kullanılır? Ekselansları Lady Zen, bunun manası nedir? Bu armutlu pudra kutusu Jaryo Rong tarafından bir hediyeydi. Lütfen onu israf etmeyin. İçine ne kattığını sen benden çok daha iyi biliyorsun. Gerçekten güzelliğimi mahvetmeye mi cüret ediyorsun? Seni pislik! Ne kadar da kötü bir kalbin var. Yunşi, gidip hekimi çağır. Emredersiniz. Saray yetkilisine arz ederim ki, bu pudranın içinde yabancı maddeler tespit ettik. Cariyelik, Jin, bu tozun içine neden böyle şeyler kattın? Niyetin nedir? Haberim yok. Bu kutuyu bana siz vermiştiniz. Ben de onu ekselansları Lady Zen'e verdim. Başkalarını suçlamayı kes artık. Demek istediğin, sana zarar vermeye çalıştığım mı? Jaryo Rong her zaman kavgadan kaçınan biridir. O koskoca bir saray hanımı, senin gibi birine zarar vermesinin ona ne faydası dokunabilir? Dahası, bu pudrayı bana bizzat imparatoriçe hediye etmişti. Ben ona gözüm gibi bakardım. O gün senin makyaj çekmecesini devirdiğini görmeseydim, kıyamadığım bu hediyeyi sana asla vermezdim. Demek ki bunu bana karşı bir iftira atma fırsatı olarak kullanmaya karar verdin. Hatırladığım kadarıyla Jaryo Rong saraya ilk geldiğinde yüzü çok berrak ve tertemizdi. Ne zaman bu lekeler ortaya çıkmaya başladı? Bilmiyorum ama ne yapsa bir türlü geçmiyor. Şimdi bu sivilceler iyice yerleşmiş. Şimdi düşününce sanırım bu durum tam da kraliçe majestelerinin sana o armut tozunu verdiği zamana denk geliyor. İffetli eş, bu söylediklerin ne anlama geliyor? Hiç. Öylesine. Hayır, bu imkansız. Kraliçe majesteleri bana neden zarar vermek istesin ki? Yunşi, Yahua saraya hemen git ve Jaryo Rong'in günlük kullandığı o yüz tozunu getir. Ayrıca saray hekimi de buraya çağır. Herkesin gözü önünde bunu bizzat kontrol edeceğiz. Yuyan, Yunşi'ye sen de eşlik et. Yolda birbirinize destek olursunuz. Bu mesele kraliçe majestelerinin itibarını ilgilendiriyor. Bu yüzden daha da titiz davranmalıyız. O halde gidip en saygın ve tecrübeli olan Baştabip Hao'yu çağırın. Sizce de öyle değil mi kraliçe majesteleri? Gidip çağırın. Emredersiniz. Majesteleri, Bu yüz tozu benim yeni aldığım çok kıymetli bir şey. Baştabip Hao, bir bak şuna. Bunda yolunda olmayan ne var? efendim, size söylemeliyim ki bu maddenin içerisine yüksek miktarda kurşun tozu karıştırılmış. Kurşun tozu çok zehirlidir. Başta cildi beyazlatıyor gibi görünse de aslında cildin tahriş olup yaralar çıkmasına neden olur. Uzun süreli kullanımı bedeline ağır mal olur. Yüzde kullanılması kesinlikle doğru değil. Anladım. Baştabip Hu, bugünkü mevzunun yayılması hoş olmaz. Şimdilik gidebilirsin. Bu ne anlama geliyor şimdi? Kraliçe majestelerinin Jaryo Rong'e hediye ettiği armut tozunun içerisine zehirli kurşun tozu karışmış. Şu durumda hem ben hem de Jaryo Rong zarar gördük. Baştabip Hao'nun konuşmasını yasaklıyorsunuz ama buradaki herkes her şeyi gördü. Yoksa kraliçe majesteleri insanların gerçeği konuşmasını mı engelleyeceksiniz? Kraliçe hazretleri, kendime sordum. Sizi kırmak için asla bir şey yapmadım.
ve size her zaman büyük saygı gösterdim. Öyleyse neden bana zarar vermek istediniz? Önce ayağa kalk. Lütfen saygısızlığımı bağışlayın. Ancak bugünkü olay hakkında bana bir açıklama yapmak zorundasınız. Pekala. Madem bir açıklama istiyorsun, o halde ben de seninle şunları konuşacağım. Bu armut tozunun asıl kaynağı nedir? Sarayımıza ilk geldiğinde başkentin iklimine alışmakta zorlanıyordun. Fakat imparator seni çok seviyordu. Bu yüzden İçişleri Departmanı'na talimat verdi. Senin cilt yapına uygun olarak bu armut tozunu özel olarak hazırlatıp kullanman için sana gönderdi. Aslında imparator bu armut tozunu sana bizzat kendi elleriyle verecekti. Gel gelelim, sen batı bölgelerinden gelen bir soylusun. İmparator sana fazla ilgi gösterirse diğer eşlerin tepki çekmesinden çekindi. Bu nedenle benden bu armut tozunu sana bir saray hediyesi gibi takdim etmemi istedi. Ben de bilmeyi çok isterim. Bu toz kutusuna hiçbir zaman elim bile sürmemişken senin o yüzün nasıl bu hale geldi? İmkansız. İmparator yapmış olamaz. Eğer bunu yapan Shen Yancı ise doktorlar sessiz kalıp bir şey bilmiyormuş gibi davranırlar. Kraliçe buna hiç dokunmadıysa o zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor. O da Karyue Rong'in kendi kendine oyun kurmasıdır. Şimdi hatırlıyorum. Yıllar önce Dai ve Lulan arasındaki savaşta kraliçenin abisi orduya komuta ediyordu. Ve Karyue Rong'in abisi de işte tam o çatışmalar sırasında gitti. Yoksa kalbindeki o eski kin yüzünden mi kraliçeye iftira atmak gibi bu kadar aptalca bir yöntem seçtin? Vay seni hain pusucu. Bir de kuzu gibi görünüp bizi kandırdın. Senin gibi bir pisliğin hemen şimdi dışarı çıkarılıp ağır şekilde cezalandırılması gerek. Bu pudrada kurşun vardı, bedeni mahvedebilirdi. Asla böyle bir şeye cesaret edemem. Bu kadar yeter. Bugün olan her şeyi İmparator Hazretlerine kendim bizzat bildireceğim. Şimdi hepiniz huzurumdan ayrılın. Efendim, bereket versin ki İmparatoriçe Hazretleri bugün meseleyi iyice araştırdı. Aksi takdirde bugün tıpkı Cari Rong gibi cezasını bekliyor olacaktı. İmparatoriçe ile ilgisi yokmuş gibi görünse de aslında her şeyde onun parmağı var. Bunun bir tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hatırlıyor musun bebeğimi kaybettiğim o günü? Nasıl unuturum? İmparator Zenguogong malikanesi öfke duyuyordu ve Cariye Shu'in bebek dünyaya getirmesini istemiyordu. Bu yüzden saray duvarına gizlice bir tuzak kurdurdu. Ve bu durum en çok sizi etkiledi. Evet. İmparator kucağına alacağı prensin damarlarında bir başkasının yani devlet koruyucusu Dükü ailesinin kanının akmasını istemiyordu. Bir devlet adamı fazla güçlendiğinde imparator ondan çekinir. Peki ya Zhong Shuling? Onun durumu nedir? Zhong Shuling ordunun başında olmasa da saraydaki pek çok sadık görevliyle oldukça yakındır. İmparator devlet koruyucusu Dükü'den çekiniyor fakat Zhong Shuling'den çekinmediği gibi İffetli eşinin veliaht prensi doğurmasına izin verdi. İçimde bir his var. Tüm bu olanların altında başka bir sebep yatıyor. Efendim, lütfen sakin olun. Saray hekimi zehirlenmenin ağır olmadığını söyledi. İlaçlarınızı aldığınızda birkaç güne iyileşirsiniz. Şu an mesele benim sağlığım değil. Asıl mesele o cadı imparatoriçe. Resmen. Yun Qian'i yanımdan söküp aldı. İmparator bana karşı zaten ön yargılı davranıyor. Bu durumda Yun Qian'i geri almak iyice zorlaşacak. Hayır. Bir yolunu bulup Yun Qian'i geri almalıyım. Yoksa bu durum başımıza büyük belalar açacak. İmparator Hazretleri teşrif ediyorlar. Majesteleri, Bu aralar devlet işleri yüzünden oldukça meşguldüm. Vakit ayırıp seni görmeye gelemedim. Ama sen de beni hiç arayıp sormadın. bir keresinde sizin için tatlı çorba yapmıştım. Fakat orada ekselansları Lady Zen'i görünce sizi rahatsız etmek istemedim. Bunları kafana takma. Gelmen beni mutlu eder. Sürekli seni düşündürme bana. Beni ihmal etme. O halde bundan sonra peşinizden hiç ayrılmazsam benden sakın sıkılmayın. Hat mı çalışıyorsun? Sadece bir şeyler karalıyordum. Sürgün bitmek bilmez akşamlar gibi.
Nehrin soğuk yağmurunda kaybolan rüzgar, tellerden süzülen hüznün ezgisiyle ipek kağıda dökülen yarım bir şiir. Sadece öylesine yazdım. Değerli vaktinizi çalmak istemem. Yazılarım pek iyi sayılmaz. Ancak bu iki karakter oldukça etkileyici görünüyor. Adınızı en güzel şekilde yazabilmeyi arzuluyorum. Eğer öğrenmek istiyorsan, sana bizzat ben öğreteceğim. Jiner, bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Majesteleri. Sultanım, İmparator az önce bir ferman yayınladı. Cariyelik Jin'in rütbesini Prenses Jin yaptı. Kraliçe Sultanım, olaylar artık açıklığa kavuştu. Emrettiğiniz gibi, o dönemdeki her bir ayrıntıyı ve iffetli eşin doğumuna yardım edenlerin hepsini araştırdım. Peki ya o kişiler? Kaçını bulup geri getirdin? Efendim, hiçbiri artık yok. Hepsi mi gitti? Lütfen sakin olun Kraliçem Sultanım. İffetli eşin doğumuna nezaret eden başhekim, kadın hastalıkları ve doğumda uzman olan Doktor Fan Beyefendiydi. Geçen yıl istifasını sunup memleketine dönmüştü. Adamlarımı köyüne araştırma yapmaları için yolladım. Öğrendiğimize göre emekli olduktan kısa bir süre sonra amansız bir hastalığa yakalanmış ve ardından vefat etmiş. Devam et. İffetli eşin doğum yaptığı gün 4 ebe oradaydı. Ancak onlardan ikisinden asla bir iz bulunamadı. Kalan 2 kişiden birisi Hendek suyunda boğuldu, diğerinin ise evi yandı ve tüm ailesiyle birlikte orada kül oldu. Hepsi mi cezalandırıldı? Peki sarayındaki ona hizmet eden cariyeler ne oldu? Hepsi birden yok olmuş olamaz ya. Kraliçem Sultanım, hatırlar mısınız? Geçen yıl başkentte çiçek hastalığı çıkmıştı. Saraydaki bu salgın ilk olarak İffetli eşin dairesinden yayılmaya başlamıştı. Bu nedenle en çok onun hizmetkarları etkilendi. Salgından sonra İffetli eşin yanındaki tam 6 hizmetkar hayatını kaybetti. Ve bu 6 kişi ne hikmetse İffetli eş tam doğum yaparken ona eşlik edenlerin ta kendisiydi. Anladım. Şimdilik çıkabilirsin. İzninizle efendim. Görünüşe göre arkasında hiç kanıt bırakmamak için ortalığı tertemiz etmiş, tek bir tanık bile bırakmamış. İffetli eş, ne zamanki 1. prensinin zehirlenmesi olayını size yani sultanıma bağlamaya çalıştı, o zaman 1. prensinin kimliğinden şüphelenmeye başladık. 1. prensi yanımızda tutma sebebimiz de tam olarak onun yeniden harekete geçmesine engel olmaktı. Şimdi ise Shungsi'nin araştırmasıyla o gün olayda parmağı olan her kim varsa canından olmuş gibi görünüyor. Bu durum onun suçluluk duygusuyla hareket ettiğini kanıtlamaz mı? En başta sadece bir tahminim vardı. Fakat gerçekten İffetli eşin imparatorluk soyuyla bu kadar pervasızca oynayacak kadar cüretkar olacağını düşünmemiştim. Sorun değil. Nasıl olsa 1. prens artık benim ellerimde. Eğer İffetli eşin işini bitirebilirsem yine de 1. prensi ben yetiştirebilirim. Sultanım, siz yoksa 1. prensinin imparatorun soyundan gelmediği gerçeğini mi gizleyeceksiniz? Hanımefendi, çocuk sahibi olamamanız söz konusu değil. Neden kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Saraydaki o hekimlerin tek yaptığı duymak istediklerimizi söylemek, kendi bedenimi en iyi ben bilirim. Prens Kianer'i doğurduğumdan beri Eleverling Dornas'ı bedenim o kadar zarar gördü ki yeniden hamile kalmam artık imkansız gibi. Üstelik bu sarayda çocuğunu kaybetmiş kaç tane cariye var biliyor musun? Bazıları kaza geçirdi, bazıları doğururken gitti, bazıları ise hiç doğuramadı. Biri dünyaya gelse bile onun hayatta kalacağı ne malum? Aynı benim Cheng Qian gibi Prens Kianer henüz 6 aylık bile değilken gitti. Zaten hiçbir gerçek birer evlat olmayacak.
Benim istediğim tek şey tahtın gelecekteki sahibi. Hanımefendi, bir mesele daha var. Bu birkaç gündür Çağrı'ya Jia cezasını kabul etmeyip olay çıkarıyordu. Ancak Shunxi yanındakilerle gidip işini bitirince nihayet her şey duruldu. Siz vaktiyle Lier'in Kariye Jia aleyhinde konuşmasını istemiştiniz. Eğer suçu Cariye Jia'nın üzerine atarsa, anne ve babasını hayat boyu bolluk ve huzur içinde yaşatacağımıza söz vermiştiniz. Lier üzerine düşeni yaptı. Sonuna kadar dayandı ve tek bir kelime bile açık vermedi. Fakat duyduğuma göre, İmparator onun ailesini yakalatmak için adam göndermiş. Siz bu duruma müdahale edip onları koruyacak mısınız? Herkes kendi kaderini yaşar. Vakitleri dolmuşsa benim de elimden bir şey gelmez. Allah affetsin. Hepsinin işini bitirin. Kaplıca köşkü yolculuğuna eşlik edeceklerin listesi kesinleşti. Yola çıkmamıza sadece birkaç gün kaldı. Siz de önceden gidip hazırlıklarınızı yapın ki vakit gelip çattığında her şey telaşa kapılıp karışmasın. Teşekkür ederiz Kraliçe Hazretleri. Sarayımıza girdiğinizden beri ailenizi görme fırsatınız pek olmadı. Bu konuyu İmparator Hazretleri ile görüştüm. Kaplıca köşkü yolculuğunda hepiniz ailenizin sizi yolcu etmesini isteyebilirsiniz. Böylece en azından onlarla yüz yüze hasret giderebilirsiniz. Benim gibi bir dük evlatlığının Şenyancı tarafından Liu hanesiye zorla kabul ettirilmiş birinin bu kadar şanssızlıktan sonra bana kim neden aile mektubu yazsın? Bugün herkese bir aile mektubu ulaştı. Sizinkisi olmazsa diğerlerinin ne gibi alaycı laflar edeceğini bir düşünün. Kraliçe Hazretleri belli ki size yardımcı olmaya çalışıyor. O çok nazik biridir. Tüm cariyeleri her zaman kollar. Mektubu bizzat kendi yazmış olması. Belki de sizinle arasında özel bir bağ hissettiğindendir. Belki de. Ama bu kadar durup dururken gelen iyiliğin arkasında nasıl bir komplo yatıyor olabilir? Ekselansları Lady Zen, en derin saygılarımla. Henüz seni tebrik edemedim. Ne kadar da çabuk rütbe alıp hanımefendi oldun. İmparatorun merhameti ve sizin kutsanmış himayeniz sayesinde ancak mahcubiyet duyuyorum. Ağzından bal damlıyor doğrusu. İmparatorun seni neden sevdiğine şaşmamalı. Bunları duymak benim bile hoşuma gitti. Gel şöyle otur. Ellerin neden bu kadar soğuk? Daha yeni iyileşmiştin. Şimdi kendine çok daha iyi bakman lazım. Hastalığın nüksetmesine izin veremeyiz. Seni dikkatsiz pislik. Prenses Jin'in sıcak su torbasını senin o kirli ellerinle mi tutman gerekiyordu? Ekselansları Lady Zen haklısınız. Düzgün hizmet edemeyen benim suçum. Lütfen öfkelenmeyin efendim. Bu el ısıtıcısını az önce ben tutuyordum fakat ellerim terleyince tutması için ona ben verdim. Her yönden iyisin ama kalbin çok fazla yumuşak. Prenses Jin şu anda imparatorun en değer verdiği kişi. Ona iyi hizmet etmezsen ve o hastalanırsa, sonra bu hastalığı imparatora bulaştırırsa bedelini nasıl ödersin sanıyorsun? Bu hizmetçiler zaten aşağılık kökenlere sahip. Sarayda bir efendiye hizmet etme şansı bulmaları onlar için büyük bir lütuftur. Asıl yapmamaları gereken şey akıllarını başka işlere yormaktır. Mesela uysal eşe bakalım. Tam da buna örnek değil mi? Aslında odamda ayak yıkayan bir hizmetçiydi. Bana hizmet etmek yerine sürekli olarak imparatoru nasıl ayartacağını düşünüyordu. Şu pisliğe bir baksana. Birdenbire cariye olup bizimle eşit duruma geldi. Kardeşim, sen yanlış anlama. Asla seni kırmak gibi bir niyetim yok. Sen onlarla bir olabilir misin? Sen Zen Guo Gong Malikanesinin evlatlık kızısın. Statün çok asil. Hatanı anladın mı? Hatamı anladım. Bundan sonra her konuda çok dikkatli olup efendime en iyi şekilde hizmet edeceğim. Bundan sonra mı? Bu sarayda hata yapan herkes bir dahaki seferi beklerse o zaman her şey birbirine karışmaz mı? Bir hizmetçi işini düzgün yapmazsa cezası ne olmalıdır? Efendimize cevap veriyorum. İnfaz bölümüne gönderilmeli ve sopayla cezalandırılmalıdır ki dersini alabilsin. Öyleyse onu hemen infaz bölümüne götürün ve 30 değnek vurun. Efendim lütfen bağışlayın.
Eğer 30 değnek vurulursa hayatta kalması mümkün değil. Caici'nin ilk hatası olduğu için onu saraya götürmeme ve bizzat eğitmeme izin verin. Hata hatadır. Prenses Jin, senin kalbin yumuşak olduğu için yanındakiler kuralları çiğnemeye alışmışlar. Ben de senin adına onları terbiye edeceğim. Onu infaz bölümüne götür. Cezası bitene kadar başında bekle. Ve sonra Prenses Jin'ye bilgi ver. Pekala. Sen ne cüretle burada oyalanırsın? Hemen ayağa kalk. Sen ne yaptığını sanıyorsun? O benim emirlerimi yerine getiriyor. Ona vurmaya nasıl cüret edersin? Haklısınız efendim. Eğer bu hizmetçi bir hata yaptıysa tabii ki efendisi tarafından cezalandırılmalıdır. Siz benim iyiliğimi düşündüğünüze göre ben de elbette sizin iyiliğinizi düşünmek zorundayım. Bu da ne demek oluyor? Sarayın kurallarını çok iyi biliyor olmalısınız. Bir cariye kendi sarayındaki hizmetlileri cezalandırma yetkisine sahiptir. Fakat başka saraydaki birini cezalandırmak için İmparatoriçe Hazretlerinin fermanı gereklidir. Sana soruyorum. Böyle bir fermanın var mı? Ben mi? Efendinle konuşurken kendinden neden bir hizmetli gibi bahsetmiyorsun? Hala ne diye ben deyip duruyorsun. Önceden ekselansları Lady Zen, altı sarayı yönetme yetkisine sahipti ve saraydaki herkesi kendi adaletine göre cezalandırabilirdi. Fakat artık imparator majestelerine acıdığı için onun altı sarayı yönetme yetkisini elinden aldı. Bunu saraydaki herkes biliyor. Yoksa sen bilmiyor muydun? Eğer Caici'ye ceza alırken başına kötü bir şey gelirse ve imparatoriçe bunun için sizi suçlarsa o zaman herkes ekselansları Lady Zen'in saray kurallarını hiçe saydığını ve düzene uymadığını düşünmez mi? Bu büyük sorumluluğun altından senin gibi aşağılık bir hizmetçi nasıl kalkabilir? Hatalı olsam bile beni kafanıza göre dövemezsiniz. Ben sadece ekselansları Lady Zen'in emirlerini uyguluyorum. Onun adına buradayım. Nasıl böyle davranırsınız? Caci hatalıysa elbette bedelini öder. Ancak lütfen önce imparatoriçenin fermanını gösterin. Gelin kurallara ve usule uygun davranalım ki böylece majestelerinin adı lekelenmesin. Seni pislik. Resmen bana baskı yapmak için imparatoriçeyi kullanıyorsun. Öyle olsun. Prenses Jin iyiliğimi düşündüğün için gerçekten çok etkilendim. Dilerim her zaman gözde kalırsın ve imparatorun ilgisi hiç eksilmez. Yoksa gelecekte benim de sana yardımcı olacağım bir gün mutlaka gelecektir. Size vidayla efendim. Canın yanıyor mu? Benim yüzümden ekselansları Lady Zen'le karşı karşıya geldik. İffetli eş hiç de iyi biri değildir. Günden güne ilginiz artarken bugün onunla kozlarınızı paylaştınız. Korkarım ki gelecekte efendimi daha fazla zora sokacak. Görünen o ki iffetli eş işin peşini asla bırakmayacak. Burada öylece beklemektense ilk hamleyi ben yapmalıyım. Ellerin neden bu kadar soğuk? Bugün iffetli eş ile karşılaştım ve biraz lafladık. Belki dışarıda rüzgar çok estiğinden biraz üşütmüş olabilirim. İffetli eş mi? Sana neler söyledi? İffetli eş 1. prensi uzun zamandır görmemişti ve onu çok özlediğini fark ettim. Fikrimce 1. prens Fengluan Sarayı'da kalmaya başladığından beri bir daha hiç hastalanmadı. Saraydaki herkes söylüyor ki bu 1. prens İffetli eşinin öz evladı bile değil. Acaba İffetli eş ilgi odağı olmak için mi çocuk büyütüyor? Belki de Kraliçe Hazretleri'nin dediği gibidir. Çengel Sarayı'nın enerjisi hiç iyi değil. Beni bağışlayın efendimiz. Ağzımdan yanlış bir söz çıktıysa
Lütfen kusuruma bakmayın. Sorun değil, senin söylediklerin. Tam da benim düşündüğüm şeyler. Ancak... Eğer sana kızarsam, kendini nasıl affettireceksin? Kendimi affettirmek için hazırladığım şey yalnızca benim. Neden hazırlıksız geldin? Ne o? Yoksa beğenmediniz mi? Ahlaksız. Hatamın farkındayım efendim. Lütfen beni bağışlayın. Hükümdarım. Hatırladığım kadarıyla o zamanlar başta Bip Hav demişti ki, İffetli eş bu bebeğe hamile kaldığında son yaşadığı kazadan çok kısa bir süre geçmişti. Bedeni çok zayıf düştüğü için veliahtın hayatını kurtarmak imkansızdı. Daha sonra siz güney gezisindeyken saraydan haber gelmiş, İffetli eşinin erken doğum yaptığı ve prensi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiği söylenmişti. Soyluluk meselelerinde en ufak bir hataya bile yer yoktur. Madem bu konuda bir şüphe doğdu, durum iyice araştırılmalı. Li Dekwan, Buyurun efendim. git Büyük Prens'i getir. Sonra da Baştabip Hao'ya haber sal. Gerçekleri kendi gözlerimle görmek istiyorum. Emriniz olur. Güzel. Çok güzel. İffetli eşi el üstünde tutmama rağmen, onun arkamdan bu kadar büyük bir saçmalık yapacağını hiç düşünmemiştim. Bu durum onurunuzu ilgilendiriyor. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bunu araştırmanız gerektiğini size Prenses Jin'in hatırlattığını mı söylüyorsunuz? Varisi yokken unvan mı alacak? Hükümdarım, görünüşe göre hala Prenses Jin'i çok fazla kayırıyorsunuz. Belki de o sandığınız kadar iyi biri değildir. Cariye Shu'in gidişinin kendi seçimi olmadığını mı söylüyorsun? Sana soru soruyorum, cevap ver. İçiniz rahat olsun anne. Ben ne yapacağımı biliyorum. Majesteleri, bu imparatorun size lütfettiği batı bölgesi şarabıdır. Biliyordum. İmparatorun kalbinde hala yerim olduğunu. Senin burada ne işin var? Defol git. Majesteleri, şarabın tadı damak tadınıza uygun mu? Bana ne yaptın? Seni pislik. Sana bedelini ödeteceğim. Majesteleri hatırlar mısınız? Yıllar önce Changchun Sarayı restore edilirken duvar sıvasını bizzat kendiniz ayarlamıştınız. Misk bulaşmış o sıva kaç tane kraliyet bebeğinin sonu oldu, kendi evladınız da dahil olmak üzere. Bu imkansız. İmparator bana kalbinin derinliklerinde sadece benim olduğumu söylemişti. Bir hükümdarın kalbinde her zaman çok fazla insan vardır. Ama ben farklıyım. Asla hayal etmedim. Bir ömür boyu tek bir aşkı paylaşmayı. Söylemeyi unuttum. İmparator artık gerçeği biliyor ve rekaretelemennemi Yunkian'ın kraliyet soyundan olmadığını. Yalan söylüyorsun. Kianer. Kianer. Kianer o. Büyük Prens artık yok. Kianer? İmparatorum. Ne kadar da taş kalplisin. Gittiğimde bile ruhumla sizden bunun hesabını soracağım.
Bu sarayın derinliklerinde hapsolmuş ruh sadece sen değilsin ki. Her şey bitti. İffetli eş denen o aptal yüzünden onca zamandır yaptığım planların hepsi suya düştü. Lütfen sakin olun efendim. Onca bitkisel kürü içtiniz. Mutlaka yeniden hamile kalacaksınız. O külleri içmemin ne faydası var? İmparator koca bir yılda sarayıma sadece birkaç kez uğruyor. Diğer cariyelerin birer birer hamile kaldığını gördükçe bu sarayın imparatoriçesi olarak yerime er ya da geç başkasına devretmek zorunda kalacağım. İmparator neden aniden Büyük Prens'in soyunu araştırmaya başladı ki? Bunun arkasında Prenses Jin var. Onunla birlikte olduğu gecenin hemen ardından soruşturma başladı. O tütsü tuzağı bile gözden düşmesine yetmedi. Aksine ana kraliçenin doğum günü şöleninde imparatorun gözdesi olmayı başardı. Saraydan ayrılma vakti yaklaşırken bu gözde cariye ile artık bir yüzleşme vaktim geldi demektir. Lady Jin, Bayan Sun sizi ziyarete geldi. Bayan Sun mı? Beni uğurlamak için ayaklarımıza kadar gelmiş demek. Anne, saygılarımı sunarım. Artık soylu bir hanımefendi oldun. Eskiden bir hizmetçi olduğun günlerden çok farklı görünüyorsun. Bugünlere gelmemde sizin ve genç Lady'un desteği çok büyük. İyiliğinizi asla unutamam. Sen kimin kızısın? O zavallı hizmetçi annen çoktan bu dünyadan göçüp gitti. Bunu kendi ellerinle yaptın, yoksa hatırlamıyor musun? Ya da şöyle söyleyeyim, belki de tabii ki hatırlamıyorsun. Mezarı açıp cansız bedeni inceledim. Biliyorum ki kendi ablanın işini bizzat sen bitirdin. Onun kimliğine bürünüp Yaner ile saraya girdin. Artık sen Nanjin'sin. Yani her şeyi en başından planlamıştın. Hatta Yaner bile senin oyununa geldi. Seni pislik, açıklayacak başka neyin var? Açıklayacak hiçbir şeyim yok. Fakat majesteleri imparator ve imparatoriçe belki de sizden bir açıklama bekleyeceklerdir anneciğim. Eminim majesteleri imparator ve imparatoriçe yıllar önce General Nangong'in gitmiş olmasıyla yakından ilgileneceklerdir. Siz ne dersiniz anne? Sen, ne biliyorsun sen? Hürmetlerimi sunarım efendim, sadakatle huzurunuzdayım. Oturun lütfen. Prenses Jin her ne kadar Zengogong malikanesinin manevi kızı olsa da Bayan Liu'nun ona bu kadar değer verdiğini görmek ve uğurlamak için buraya gelmiş olmasından şu anlaşılıyor ki daha önce malikende yaşarken hem devlet koruyucusu Dükü'nün hem de Bayan Liu'nun sevgisini fazlasıyla kazanmış. Prenses Jin kendi ellerimle büyüttüğüm biridir. Yaner ile aynı yaştalar. Şimdi Yaner artık aramızda olmadığı için ona baktığımda sanki Yaner hala yaşıyormuş gibi hissediyorum. Lütfen Jinleri kanatlarınızın altına alın. Lütfen oturun. Liu hanesinin Nangong hanedanı üzerinde büyük emeği var. Sizin bana karşı bu kadar resmi olmanıza gerek yok. Yıllar önce Dai ile Juando arasındaki savaşta babam Efendi Liu ile birlikte sefere çıkmıştı. O sırada babam bir pusuda saldırıya uğradı. Efendi Liu'nun yardımı sayesinde kurtuldu. Bu iyiliği hiçbir zaman unutmadım. Efendim, General Nangong'i kurtarmış olsa da zehirli oka çoktan vücuduna işlemişti. General Nangong çok geçmeden hayata gözlerini yumdu. Efendim bu mesele yüzünden uzun süre büyük pişmanlık duydu.
Vatanı korumak adına yapılan görevlerde yaşam ve ölüm meseleleri her zaman kişinin kontrolü dışındadır. Küçük kardeşim Cariye şu saraya girdiğinde ona göz kulak olmalıydım. Fakat hiç beklenmedik bir şekilde sonu böyle oldu. Neyse ki Prenses Jin de devlet koruyucusu Dükü malikanesinden yükselmiş biri. Eski küçük kardeşim Cariye Shu'nun erişemediği o şansa Prenses Jin sahip oldu. Majesteleri Prenses Jin'i el üstünde tutuyor. Bu yüzden Bayan Liu siz de huzur içinde olabilirsiniz. Kraliçe Hazretleri tarafından hatırlanmak, ailemi onurlandıran büyük bir lütuftur. Kraliçe Hazretleri, vakit geldi, artık gitmemiz gerekiyor. Yolun açık olsun Bayan Liu. Eve vardığında benim yerime devlet koruyucusu Dükü'ye selamlarımı ilet. Teşekkür ederim Kraliçe Hazretleri. Güle güle. Hanımefendi. Hanımım, kötü bir haberim var. Hanımım, Ne oldu? Düşessen uçurumdan aşağı düştü. Ne? Düşessen uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Hanımım, çabuk doktor çağırın. Hanımım, Tebrikler majesteleri. Gözünüz aydın sultanım. Sultanım, bir evlat sahibi oluyorsunuz. Gerçekten mi? Sultanımız bir ayı aşkın süredir gebe, nabzı gayet istikrarlı seyrediyor. Muhtemelen duygusal bir yoğunluk yaşadığı için az önceki baygınlığı geçirdi. Çekilebilirsin. Emredersiniz majesteleri. Majesteleri. Ciner, sonunda kendi çocuğumuza sahip oluyoruz. Li Dekwan, Buradayım. Emredin. emrim şudur. Prenses Jin veliahtı taşıyarak büyük hizmet etmiştir. Kendisi soylu prenses rütbesine yükseltilsin. Emriniz başım üstüne. Majesteleri. Annem neden aniden uçurumdan aşağı yuvarlandı? Yunlin yolundaki zincirler paslanmış, at kontrolden çıkmış, bu yüzden arabayla birlikte yamaçtan aşağı yuvarlanmışlar. Bizzat talimat verdim. Her şey araştırılıyor. Sana gereken açıklama mutlaka yapılacak. Gitti ya, bu kadarı bana yeter. Onun hamile kalması, üstelik soylu cariye olması inanılmaz. Lütfen sakinleşin sultanım. İmparator şimdiden Bayan Liu'nun gitmesinden şüphelenmeye başladı bile. Ya ucu bize dokunursa? Dokunsa ne yazar? Devlet koruyucusu Dükü babamı cezalandırdı. Ben de sadece kısasa kısas yaptım. İmparatorun kendisi bile bana bir şey yapamaz. Asıl o cadı Nanjin için mutlaka bir yol bulup o bebekten kurtulmasını sağlamalıyız. Birini bul, bu mektubu Zengogong malikanesi mevkisine ulaştır. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. sultanım, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu Bayan Sun vakası her ne kadar kraliçenin elinden çıkmış olsa da imparatorun onayıyla oldu. Hem devlet koruyucusu Dükü'yü baskı altına aldı. Hem de kraliçeye düşmanından intikam alma şansı verdi. Fakat bu kadarı yetmez. Bu devlet koruyucusu Dükü kızını ve karısını kaybetti. Zhong Shuling ise kızından ve torunundan oldu. Bu iki güçlü taraf işbirliği yapıp bir şeyler karıştırmazsa olmaz, değil mi? Yangının iyice büyümesini istiyorum. Git ve ateşi körükle. Majestelerine saygılarımı sunarım. Otur. Dün duyduğuma göre devlet koruyucusu Dükü Liu Fushan, İffet'le eşin babası olan orta sekreter ile gizlice bir işbirliği yapıp isyan çıkarmaya kalkışmışlar.
İmparator çoktan emir verdi. Bu iki ailenin mal varlığına el konulacak ve sürgün edilecekler. Babam. Sarayın hakimi olarak imparatorun yakınındaki herkesi yakından incelemem gerekiyor. Sen de elbette bir istisna değilsin. 3 yıl önce baban devlet koruyucusu Dük'ün emriyle ağır bir ceza alarak can verdi. Annen ise feci bir şekilde hayatını kaybetti. Normalde devlet koruyucusu Dük'ü ve Bayan Liu artık yokken en çok senin huzur bulmuş olman gerekir. Değil mi? Bu arada sanırım bir kız kardeşin daha vardı. Hayır, aslında bir ablan olmalıydı. Ablan Nanvan, Karya Shu ile çok yakındı. Peki o halde neden Karya Shu ile sıraya gelen o değil de sendin? Cariye Shu gerçekte nasıl öldü? Yaranın yönü hiç uymuyor. Yaranın derinliğine bakılırsa arada büyük farklar var. İntikam almak istiyorsun. Bu beni ilgilendirmez. Ama yapmaman gereken tek bir şey vardı. O da benim yoluma taş koymaktı. Yoluma taş koymamalıydın. İmparatoriçem, ne yapmayı planlıyorsunuz? Beni cezalandırmak mı istiyorsunuz? Yoksa karnımdaki varisi mi yok edeceksiniz? Tıpkı Gariye Jia yaptığınız gibi. Kesinlikle doğru. Cariyeciye o zehri veren bendim. Bu da bebeğini kaybetmesine neden oldu. Herhangi birinin benden önce bir varis doğurmasına asla izin vermeyeceğim. Demek bu yüzden imparatorun hiç çocuğu yok. Hepsi sizin işiniz. Öyle. Aslında niyetim önce karnındaki o fazlalıktan kurtulmak, sonra da senin işini bitirmenin bir yolunu bulmaktı. Ama şimdi fikrimi değiştirdim. Karnındaki varisin güvende olduğundan emin olacağım. Daha sonra oğlunu bizzat kendim yetiştireceğim. Ve ileride senin oğlun sayesinde ana kraliçe olacağım. Yani en başından beri 1. prensinin imparatorun soyundan olmadığını biliyordun. Bir cana kıymayı, sırf o çocuğu kendi dizinin dibinde büyütmek için mi göze aldın? Öyleyse ne olmuş? Ben imparatoriçeyim, aynı zamanda tüm şehzadelerin asıl annesiyim. İmparatorum, duydunuz mu? Majesteleri. Burada ne yapıyorsunuz? Seni kötü kadın. Jiner, neden odanda dinlenmiyorsun? Jiner, hala bebek taşıyorsun. Hemen kalk. Suçluyum. Bu yüzden kalkmaya cüret edemem. Cariye Shu'nun gitmesi benim işimdi. Büyük Şehzade meselesini de bilerek öğrenmenizi sağladım. İş bu noktaya gelmişken açıkça konuşacağım. Düşük bir konumdan geldiğimi biliyorum. Asla imparatorluk lütfuna sığınmayı düşünmemiştim. Çocukluğumdan beri Zenguogong malikanesi ve Bayan Liu tarafından eziyet görsem de annem ve babamın yanında kalıp sessiz ve derinden giderek kendi halimde yaşayabilirdim. Fakat garibanın canı değersiz görülüyor. 3 yıl önce Bayan Sun asılsız bir suçlama yüzünden annemi canlı canlı gömdü. Dahası babamın da işini bitirdi. Onların öcünü almak istedim. Ama beklediğim gibi olmadı. Zenguogong malikanesi çok güçlüydü.
Mahkemeye gitsem bile tüm kanıtlar yine onların eline geçecekti. İşte o zaman anladım. Dünyadaki adalet asla bizler gibi değersiz görülenlerin elinde olmuyor. Bedel ödetmek için önümde tek bir yol kalmıştı. O da Liu Yanran ile saraya girmek. Ve size yakınlaşmak için fırsat kollamaktı. Ancak bu şekilde sesimi duyurabilirdim. Buraya gel. Ben her şeyi çoktan biliyordum. Eğer intikam alacaksan, önce bu işi temiz bir şekilde halletmelisin. Yoksa arkanda bir iz bırakırsın ve pisliğini temizlemek yine bana kalır. Sultanım, kraliçe geldi. Birazdan gidip hükümdarı buraya çağır. Efendim, lütfen açıklamama izin verin. Olaylar sandığınız gibi değil. Böyle bir şeyi asla tahmin edemezdim. Nasıl bu kadar ikiyüzlü ve kalbi kötü bir kadın olabilirsin? Hükümdarım. Gerçekten öyle değil. Lütfen beni dinleyin. Olanlar öyle değil. Ben sadece... Li Dequan. Li Dequan. Emredin. Fermanımı iletin. Kraliçe Nangong, kötü ahlakı sebebiyle masum bir cana kıydığı için unvanı elinden alınacak ve sürgün edilecek. Emredersiniz efendim. Majesteleri, bunu bana yapamazsınız. Biz bunca yıldır beraberiz. Majesteleri, lütfen durun. Haremdeki her bir kadın, her sözümü bir emir bilip bana boyun eğerken, bir tek sen böyle bir saygısızlık ediyorsun. Sana olan sevgime güvenerek haddi aşan şeyler yapıyorsun. Ne o? Bu hoşunuza gitmedi mi yoksa... Tanrı'nın izniyle imparator buyuruyor ki, Nan, ailesinin kızı, nezaketi ve üstün zekasıyla yeni kraliçe olarak tayin edilmiş ve sarayın yeni idarecisi, halkın yeni koruyucusu olmuştur. Ferman budur.